Kuşların gözüne girmesinden rahatsız oluyor musun? Çünkü yıllardır olmayan bir şey. Özlemişsindir. Bunda tram var. Getiren var. Travma. Tram var. Al bak. Almak istiyorsan. Almak istiyorsan değil de almak istiyorsan. Vallahi eski diye illa Eski. değerli olacak diye bir şey yok. Vallahi eski diye illa değerli olacak diye bir şey yok. Ha, çok da ona bakarak konuşman da şart değil. Böyle çok yüz verme yani. Anladım hocam. Böyle buraya bir sürü insan geliyor. Onlar her birine yüz verecek olsan. Böyle hatta buna pahalı ödememek için özellikle böyle şey davranırsın. Uzak mesafeli. Ya değerli olacak Vallahi diye bir şey eski diye illa değerli olacak diye bir şey yok. Orası öyle tabii de ne kadar Böyle bir şey değerli. arıyormuş. Hep böyle bir düzenlerler, bir şeyler yaparlar. Orası öyle tabii de ne kadar eder yani? Orası öyle tabii ne kadar eder yani? O kadar. Ha, ne kadar eder yani deyince bir daha al bak eline. Ne versin? Ne bakalım. versem diye bir yandan zaman kazanmak için düşünüyorum. Oo, yağmur attığı için. Şuraya bak ya, sicim gibi ya. Diyorum ki Doğu. Doğu, fazla mı rahat duruyorsun ya? Sen biraz çekinerek yaptığın bir şey gibi olsun. kestik. Bakayım nasıl durursun? Dur, Doğu'nun duruşunu bir göreyim. Matbaa baskısı. Ama el yazması görüntüsü verilmiş. Evet, şimdi bak o konuşmayı matbaa baskısı böyle değil. Matbaa baskısı. Yani normal konuşacaksın ya. Tamam. El yazması görüntüsü ver. Yani bu senin yapamayacağın bir şey değil Yüksel ya. Biliyorum Heyecan hocam, yapıyorsun. heyecan. Heyecan yapacak bir şey yok ya, basit bir rol. Ne olacak? Evde hatıra şeyi çekiyor gibi düşün. Öyle. O oyun gibi düşüneceksin bu işleri. Ciddiye almayacaksın o kadar. Tamam. Bu son dikkat etmeye çalıştım son şeyde daha yumuşak, vurgusuz bir Söyle şekilde bakayım. senin matbaa baskısı. Yok, matbaa baskısı. Matbaa baskısı. Matbaa baskısı. Daha küçük. Matbaa. Kendi kendine konuşuyor. Matbaa. Matbaa baskısı. Matbaa baskısı. Matbaa baskısı. Devam et. Matbaa baskısı. Matbaa baskısı. Bir dakika hocam, toparlayayım. Matbaa baskısı. El yazması görüntüsü verilmiş. diyor. The sides to make them smaller. Yeah, the sides make them smaller because we see it just one piece. We don't see the details. Bu kitabı yazarken de birçok zorlukla karşılaştım yani. Karşılaşmadım desem yalan olur. Yok ya, öyle abartmak falan değil de aslında Burada mı? şundan sonrasına gerek yok galiba yani. Şey Zaten. yok bak falan. Ama Bizde çok detay var yani. ben montajda keserim diye de çok ellemiyorum. Evet. Senin bütün kitaplarını okuyan insan sayısı çok azdır ama ben okudum gibi bir ifade. Sen şaşırarak söylesen. Zaten hemen hemen diyorsun. Aha. İşte bu hemen hemen her şeyi içerebilir yani. Evet, hemen hemen ifade bütün ederim. kitaplarınızı Hemen yani. hemen bütün kitaplarınızı okudum. Yani hemen hemen. Evet evet. Yani hemen hemen. Yani hemen hemen. He, bütün kitaplarınızı yani hemen hemen. Yani hemen hemen. Sonra bakarsın bir tanesini okudu, onu da yarım bıraktığı filan belli olur. Neyse. Öyle mi? Tabii. Tabii. Yazar olmak isteyen bir gencin bölgenin en tanınmış yazarını okumaması, onu merak etmemesi. En azından stratejik açıdan çok doğru olmaz öyle değil mi? Pek doğru olmaz. En azından stratejik En açıdan. azından stratejik açıdan pek doğru olmaz. O tavırla başkası aşağılanıyorsa hoşuna gider. Ha. Ama ancak sana yöneldiğinde oklar rahatsız olursun. Yani öyle şeyler. Dolayısıyla böyle hani herkese küfür eden insanlar uzaktan sever. Hani Recep İvedik gibi. Onu bunu şey yapan, kendilerini temsil ediyor gibi gelir. Sana yönelmediği sürece. Hatta senin yerine insanları işte Haddini bildiriyor. haddini bildiriyor falan Halk filan. kahramanı. Ama sana yöneldiği zaman gıcık gelir, hoşuna gitmez. Mantıksız gelir, bilmem ne yapıyor. Mesela Can Yücel'i herkes sever, küfür ediyor önüne gelene falan. Ama bir sana küfür etsin, hoşuna gitmez.
Ben huyuz olurum bu küfürle. Çalışmama problemi var mı hocam? Biraz. Bilmiyorum, her şey söyleme şekli bağlı. Daha onu anlayamadım. Biraz daha yaşasın da. Yok çalışmama derken yaşamıyor mu yani? Yaşıyor mu yaşamıyor mu? Tabii yaşaması kolay olmayan diyaloglar da direkt hayattan olmadığı için. Kendi gerçeğini görmeyen bir adamın başkaları hakkında söylediğin şeyler ne kadar inandırıcı olabilir? Bak şimdi oğlum, adın neydi ya? Bir şeyler falan mı? Nereden çıkardınız ya? Asla bir şey. Niye aslı? Olgular yoktur. Yalnızca yorumlar vardır. Çünkü de ondan üstadın tabiriyle. Yani zihnini ve emeğimi o denli yerine saplayacak biri değil. Şimdi insan o yolla alt edemeyeceğini böyle sinirlenerek falan anladığı zaman taktik değiştirir genellikle ya. Onun için ondan sonraki bölüm biraz öyle. Adın ne demişler? Hangi bölüm falan? Hani bari onun suyuna gideyim de başımdan öyle savayım. Sinirlenmekle o yol daha kötü duruma düşeceğim galiba gibi falan gelir. Oturabilir miyim? Bu duruş bir kere çok kabadayı şeyi verdi. Bir de oyununda da var. Elimi unuttum orada. Tamam. Oyununda da var yani o inceliği unutmamak lazım. Şimdi sen Demek ki şeyden, duruştan da etki ediyor. duruştan da etki ediyorlar. Ve hep Yani. kabadayı. Hiç bir kere böyle bir çekinme duygusu hiç sıfır kaldı. Şimdi çekinmenin zaman zaman ötekine dönüşmesi. Yani onlar güzel oluyordu. Güzel olan oydu yani. Bu düz oldu o yüzden. Tersi anladım. Ha, yok bağla. Başka bir konuya girip kendi konuna bağla gibi. Yok şunu demek istiyorum. Başka konuya geçecekmiş gibi Anladım, yapıp tam da tamam. o konuya gir. Tamam, Ters Böyle köşe saçma yap. bir şey olsun yani. tamam. Yani senin içinde merakın böyle bir şeye sebep olsun. Tamam, alakasız bir bağlamaya. Yok canım, tamam biz neler gördük önemli değil de yani şeyi söylemek istiyorum. Burada benden genç yazar var. Bazı diyorlar seni rahatsız falan mı ettin? Falan gibi bir şey. Tam da onun söylediği pırtlama işte bu. Fışkırma durumu yani. Yani sen bir ayırma yapmaya çalıştın ya bu sefer. Yani demek ki yanlış anlamışsın. Evet. Onu o şekilde yarın yaparız. Nasıl seversiniz Süleyman Bey? Yani Evet. Şimdi böyle şöyle. Babacan ve hafif alaycı oldu bence. Böyle uzatıyor ya mesela. kendini göstermeye çalışan toy. Böyle onlara böyle Biz de geçtik o yollardan gibi. mesela, ha. Şeye de mesela metaroman diyor. Metaroman. Böyle küçük bir alaycılık olmalı. Orada da böyle sen biraz yumuşak yapıyorsun. Neyse canım onu teselli eder gibi öyle değil. Neyse yarın. Neyse canım hani böyle bir canı sıkılmış gibi. Neyse canım önemli değil hani uzatmayalım gibi. Sen bir şey soracağım falan demiştin galiba geldiğinde. İstersen sor çünkü kalkacağım falan gibi hani böyle biraz şey ufaktan kalkma vaktim geliyor çünkü. Gibi ona şeye zorla yani artık. Canı sıkılmış gibi olsun onlar böyle. Şimdi burada öyle birini okusam okumasam yani senin için de söylüyor gibi anlıyorsun. Okusam ne olur, okumasam ne olur. Canım ister oku, ister okuma gibi bir ton olması lazım. Tabii orasını senin paşa gönlün bilir de ister okursun, ister okumazsın. Ama öyle bakma olaya bence diye. İster oku, ister okuma kardeşim. Orasını senin paşa gönlün bilir falan gibi öyle bir şey bile diyebilirsin. Ondan sonra orada sen sinirlenip ikisi ayrı şeyler falan derken yeni bir açık veriyorsun. O da hemen yakalıyor oradan. Ayrı şeyler mi? Nasıl söylersiniz bunu ya? Kendi gerçeğini göremeyen bir yazarın başkalarının ne kadar bunu ne denli diyorsun? Denli konuşma diline uymuyor. Ne kadar yazıyor burada? Ne kadar inandırıcı olabilir ki? Vallahi şaşırtıyorsunuz beni şimdi. Yani. Ya şimdi bak genç. Adın neydi ya? Memduh. Şimdi Sinan, amacım beni tahrik etmezse bunun için birçok yöntem var tabii de. Tahrik nasıl yani? Habire böyle bir şeyler. Yani karşısında sezgisiz biri yok ki canım. Estağfurullah değil mi? Olur mu? Yok canım tamam biz neler gördük önemli değil de. Yani şeyi demek istiyorum. Orada 5 kişi vardı falan.
Doğrusu ben o konuda şanslı olduğumu düşünüyorum. Ben de sence doğrusu ben o konuda şanslı oldum. Tamam, bir keselim. Stop. Güzel. Şimdi bir de şöyle alalım. Daha bu sefer de daha ilgisiz, daha dalgın. Yani başka şey düşünüyor gibi. Böyle yani bir böceği inceler gibi falan. Baksana. Şimdi mesela ilgili, bu sefer biraz fazla ilgiliydi belki bazı yerlerde. Yani böyle. Şöyle oturunca daha mı ilgili oluyor acaba? Biraz geri mi kalıyor? Ya biraz şöyle geride mi kalsın ya da böyle şu oralara yaslanarak. Ama böyle bir rahat bir şeyin olmalı başlangıçta yani. O oraya yaslanmalı bir şey olabilir. Yani çok şey olmalısın yani rahat, dalgın ve yumuşak. Böyle bir mesela demek yazar olmak istiyoruz diyorsun. Onu şey yapmadan önce böyle bir incele onu önce. Bir yandan da böyle bir ilgini de çeker. Bir yandan da bir tehlikeli de gelmeye başlar gibi giderek yani. Böyle çok masa şeyle fazla yakın oluyorsunuz hem de. Değil mi? O yakınlaşmayı böyle sanki nefes nefese gibi. Onu sanki yazar istemez gibi bir duyguya kapılıyorum. Tamam. Uzaklaşmak ister ondan, nefesinden falan. Böyle sırnaşan insan oldu mu insan hep böyle kaçmak ister böyle. But we will only start shipping the bigger chips probably second end of the first half of next year. There are lots of people who ordered. What will be the size, physical size? I'll show you. It's huge. Acaba şey mi denesek? Daha böyle bir böyle alaycı Buraya kadar. bir müstehsi bir gülümsemeyle mi kılsam hep böyle? Böyle hani yukarıdan olmayı deneyen. Ya ben de öyle bir şey hissediyorum. Yani böyle farklı duygular oluyor. Böyle bir şey, bir durum. Bir yani duyguyu yakalamak lazım şeyin. Evet. Bir frekansı. Oradan akar gider o. Bir yeri bulsak. Böyle hiçbir şeye şaşırmayan gibi. O fena değildi demek ki. Yani öyle bir şey. O diğer kaçar. Evet yani öyle bir şey. Öyle bir yerden mi gitsek, yola çıksak acaba? Çocuğum sen ne anlatıyorsun? Bir bilgelik. Sahte bir bilgelik varmış. Ha, sahte bir bilgelik etiketiyle dolaşır devamlı falan ya. Yani dünyanın en bilinmeyen şeyini de söylesen o çoktan biliyordur gibi davranır falan. Bilmiyorsa da onu geçiştirmenin yolunu bulur. Şimdi bunlar önemli değil. Bunları sen boş ver falan. Değil mi? Şimdi diyecek şey bulamadığı yerlerde değil. Çat yo değil. Olur mu öyle şey? Ne demek? O şey ya yo. Hiç alakası yok. Bak şimdi ben sana bir şey anlatayım. Ben sana bir şey anlatayım diye konuyu değiştirirler. Bak sana bir şey söyleyeceğim şimdi. Bak, Ya Sinan, yok. sen de valla seyir gibisin ya. Ya da hiç şey yapmayacak. Üzerine gitmeye olgun davranabilirsin bir de. Mesela birisi sana istediği kadar tırmalasın. Sen hani belli bir tavırla yine üstün çıkabilirsin. Hiçbir şey söylemesen bile. Ben diyordum ya öyle bir şey mi? bir fotoğrafçı arkadaşım onu yapıyor dedim ya sana. İstediğini söyle kazanamazsın yani. Sadece gülümsemesiyle yener seni. Her şey tavır yani söz değil. Ama işte sinemada farklı şeyler arıyoruz ya. Şimdi bunları ben yeni geldim. Ebru'yla bir doğaçlama attırdım buna kız sahnesi var bir tane. Ebru bir girişti buna. Bu kaldı. Ne diyeceğini Madara etti. böyle bir baktı kaldı filan. O zaman daha doğaçlamaya falan hazır değil ya açık değil. Ya aslında hazır mı? Ebru Hayır. ondan öyle bir şey beklemiyordu. Ebru bu bir şey diyor. Ebru 10 tane vurdu. Fakat o Ebru'nun doğaçlamaları çok hoşuma gitti. Bazılarını aldım senaryosu.
En son şey dedim, ben bir şey diyemeyince şey dedim. İstediğin zaman kırıcı da olabiliyorsun dedim. Onu da Onu da aldım. koymuşsunuz da. Ya şimdi yazarın sinirlenmesi aslında yazarı daha küçük düşürüyor. Güçsüzleştiriyor. Güçsüzleştiriyor yani. Sinan kazanmış gibi oluyor. Ama şimdi sinirlenmeme olasılığında da Çeşitli lazım. Tansiyonun yükselmesi lazım. Sahne tansiyonsuz kalıyor. Şöyle bir tepeden baktığı bir süreç olsun hocam. Şöyle bir baktı. Ondan Öyle sonra çok şefkate dönüşecek ya. Ondan önce yani 2-3 tane duygu. böyle anlayışlı bir gülümseme. Belki o mu iyi çalışıyor? Anlayışlı. Ya o da budalaca durmasın yani. Bir noktadan sonra çünkü aleni şeyler karşısında Çok aleni değil işte. Onu anlamaya tek ya. çalışıyor. Şimdi onu anladıktan sonra bir tavır geliştirirsin ya. Anlamak için sorular soruyor. Şimdi çocuk net bir şey söylemiyor aslında. Çocuk aslında söyledikleri bir yazarlık adına önemli şeyler aslında. Güzel şeyler söylüyor. Ve direkt olarak da karşısındakine saldırmıyor. Evet. Şimdi böyle bir durumda sen bunu Benim niye ilgimi söylüyorsun? çekerdi mesela. Sen bunu niye söylüyorsun dersin. Bir noktada eğer hala uzatıp gizliyorsa açık konuşulur. şimdi bak gerçek bir güç direkt sorar. Şimdi o kadar da güçlü olsun istemiyoruz tabii yerel yazar. Şimdi ben yani benim de mi öyle yaptığımı düşünüyorsun? Mesela ben derim. Evet. Yani bunu diyebilirsin. Hani bir anda yani. netleştiririz. Hadi bunu konuşalım. Ama onun Konuşsun. cevabından korkuyorsa onu soramaz. İşte korkuyorsa sonra. Yani ben korkması gerektiğini düşündüm burada. Çünkü hani Çünkü ilerlerde artık kaybedecek bir şey kalmıyor. çünkü ve uzun taşra sürede yazarların atıyor yani. hepsinde yani şey var çünkü biraz da. Yani biyografiye abartma şeyi var yani. Kılı tüyü yazıyorlar biyografiye. İyi de senin ne işin olacak taşra yazarlarıyla yönetmen olarak noktası oluşabilir. Bence sırf taşra yazarlarıyla değil, bütün çoğunda var Ha. da. Ee, Yani bu biraz tabii kişilik meselesi de. Yani çocuk şimdi bir zayıf tarafını arıyor. Benim işim meselesi değil. Çocuk onun zayıf tarafını arıyor, oradan saldırmaya çalışıyor. Orada bir zayıf taraf yakalamış kendince. Yok, Sinan da Fakat taşlayacak. Onun bütün bu- hikayesi ise yani. Burada oradan bir pamuk olamaz yani. bütün bu savaşı güçlendirecek şey bir tarafın bir taraftan güç farkının fazla olmamasıyla iyi olabilir. Şimdi yazarı böyle kılarsak Yazar yani zaten öyle kılmıyorsun. Sonunda zaten bir şey yapıyor ama derdiniz aralarda ya. aralarda da şimdi yazarı güçsüz kılan bir şey yok. İş tavır meselesi. Tavırla belki çözeceğiz. Evet. Yani şurada hani yazara bir laf giydirdi de yazar cevap veremedi gibi bir şey yok ki. Yazar sadece Ben soruyor. mesela senaryo okurken o son monoloğu okuduğumda, yazarın cevabını okuduğumda oh içimin yağları falan erimişti yani hani. Allah Allah, ne istiyorsunuz bu çocuktan ya? Ağzım burnum şu halime bak. Ya hala sen işin kardeşim yağları. şey gibi dolaşıyorsun etrafta. Her tarafa Bomba balta gibi bomba böyle gibi bir geliyor. Yani Yok mesela Veysel'de çok şey yapamadı. Veysel Hoca'ya karşı. Veysel Hoca'ya karşı çok şey yapamadım. Neyse ki. Üstelik hani güçlü bir argüman olarak daha güçlü bir pozisyonda olabilecekken. Evet ama Veysel Hoca neyle yırttı? Yok şimdi böyle değil yani bir... Yo. Tabii yo ne yaptı? Çoğu yerde Bedeni sıkıştırdı ispatların ama hiçbirini uygulamadı yani. İşte tavır. Onu Tavır, söylemek tavır, istiyorum. orada çözülmesi mesela. Tavırla Ben çözülmesi. onu dini şeylerle Çünkü de abi sıkıştırdım zaten ya. hiçbir Şöyle zaman bak şöyle televizyon tartışmalarını falan dinlemiyor musunuz? Kazanıyor görünen her zaman tavır, bilgi değil. Tabii özellikle İşte ama- o da bence sahneyi bitirir. Hayır şimdi sahneyi eğlenceli yapalım diye doğru psikolojiden uzaklaşmamak lazım bence de. Taşra Devleti Sempozyumunda aynı ortamdaydık, belediye salonunda. Öyle mi? Gerçi ben dinleyiciler arasındaydım ama bir ara bir göz göze gelmiştik. Meyve suyu ararken. Hatırlayamadım ama olabilir evet. Bir yazarın yazarlığını kişine göre değerlendirme. İkisi ayrı şeyler. Aynı şeyler mi? Sinirlendiğin anda adam yakalıyor orada şey gibi Levent Kırcak. Mutluluk yayılıyor damarlarına. Sinirlenmeyeyim mi? Galiba evet sinirlenmemek lazım.
Kardeşim dediğin anda hep yakalıyor onu. Tamam, oradan gitmeyelim. Değerlendirmek doğru değil. Değerlendirme değil de değerlendirmek doğru değil. İkisi ayrı şey. Kendi kendimize olaylar yaşıyoruz. Olay. Bir kaşık sudan fırtına yaratmaya çalışıyorum. Evet. Evet. Tamam gene de abartıyorsun dedi bence. Abartma gene. Çok kereler Yo geride o ya. Nerede olması? karşılaştıklarında hep abartılar konuşan bir insana denir gibi düşünüyorum. Nerede abartma var? Abartma, bu son aldığımız parça yok ki. Ya bir yerde bana abartma gene diyor da ben onları bir şey Utandırmak şurada söylüyor. Sen utandırmak mı ya? Bırak canım sen abartma gene. Başkanın Ha, tacını gene artık diyor işte falan. abartma gene. Daha önce de abartmıştın. Bir kere daha abartma. Aynen. Aynı yerden gireriz. Ayrı şeyler mi? Sound. Şimdi bak orada ne var biliyor musun? Bu niye o öyle konuşuyor? Şey diyor ya, utandırdı, biyoların kendisini utandığını söylüyor ya daha çok. Şimdi orada şey hesabı, ben var mıyım yok muyum hesabı yapmıyor. Yani ola ki kendisinin de olması durumuna karşı genel bir önlem alıyor. Yani utanmak duygusunun abartılı bir duygu olduğuna, buna gerek olmadığını. Hani kendisini netleştirmeye çalışmıyor artık. İş büyüdüğü için. Evet. Yani genel bir önlem almak zorunda. Anladım. Ya ben içinde olabilirim ama Evet. sen anladım. bunları kendine dert etme kardeşim. Tamam, o Herkes zaman kendi düşünsün. Çok daha takip et. Evet, akıyor kayıt. 3, 2, 1 oyun. Nerede? Ayrı şeyler mi? İkisi ayrı şeyler. Ayrı şeyler mi? Nasıl söylersiniz Süleyman Bey? Kendi gerçeğini görmeyen bir yazarın başkaları hakkında Güzel, mesela bu güzel oldu. Böyle bir habur bir karışıklık içinde, güzel. Şimdi ezan oluyor, onun için durdurdum. Böyle yani, çok böyle bir düzenli olması gerekmez yani. Hatalı da konuşulabilir, böyle yani bir akıcılık. ayrı ayrı söylenmiş de var zaten hocam onun. O yüzden biz böyle rahat şey yapamıyoruz. Bence yani böyle olmalı. Yani diyalog havasında. Yani mesela burada duygularını falan da hissettim. İyi oldu. Güzel oldu. Böyle bir an böyle bir gıcık olma, bir sinirlenme. Hani o şeyin dozu daha güzeldi burada. Tabii orada teselli edilmenin verdiği küçük düşme durumu da var. Yani ben onu bir çocuk gibi teselli ediyorum böyle yani. Ne demek ya? Onu yapıyorum ya. Onu çok daha aşağılık duruma getiriyor yani. Aynen. Nefret edeceğim bir duruma getiriyor. Yani tabii gıcık olmanın psikolojik temeli var. Çünkü ilk defa bir rakiple karşılaşıyorsun. Çünkü sen aslında bir taşra yazarı ne demek abi? Yalnız insan demek. Yalnızlıktan içini yiyen insan demek. Öfkeli biriktiren insan demek rakiplerine karşı filan. Yani o yalnızlık duygusu bir şey haline tilki, bir yılan haline getiriyor insanı. Onun için de başkalarına karşı son derece iyi olabilecek bir insan rakibiyle karşılaştığında tırnakları uzuyor. Ben Ali Rıza'yı bile belki bu kadar rakip görmüyordum değil mi? Yani o aynı kulvarda değiliz. O öyle bağırıp çemkiren biri gibi Yani bir görüyordum. kız meselesi var sadece arada. Asıl şey bu adam. Tabii bu senin bir adaletsizlik falan gibi yorumluyorsun bir de. Cem Yılmaz yani. Benden iyi olmadığı halde Cem Yılmaz'la konuşuyorsun şu anda sen mesela özel hayatta gibi hani stand-upçılık şey. Provada. Cem Yılmaz hadi o Türkiye'nin en iyisi falan sayılıyor da bu yerel yazar yani kendi bölgende. Ya lafla başta oraya gelinemedi. Aslında çok önemli bir şey değildi ya. Cevabını zaten bildiğiymiş. Kes. Bence çok yumuşadık ya. Hadi gel şöyle. Olmaz. Şey görünüyor çok yumuşadık. Gülümsemeyle birlikte icabı. Ona gitmeyelim bence. Daha mesafeli soğuk. Daha iyiydi o. Oraya dönelim bence. Dalgın. Sadece o yerlerde hafifçe yani böyle nasıl böyle hiç ağzını bile açmadan. Böyle ufak bir gülümseme. Sizi birden burada görünce bir şaşırdım ya. Kusura bakmayın. Vaktiniz varsa bir iki dakikanızı alabilir miyim? Bir şey soracaktım da. Tabii buyur. Sorabilir miyim? Ya kusura bakmayın vaktiniz yok. Şey yapma. Zamanım var biraz.
Evet. Tamam. Neyse bunun kalkma şeylerinin şeklini bir yarın size nereden hangi lafta nasıl bir şey yapalım diye. Onu şey yaparız. Güzel oldu bence. Ya ben de öyle hissettim biraz bu sefer. İşte evet yani çok kesince de havaya kafası kaçıyor değil mi? O doğaçlama bir şeyler geldi ama şimdi Böyle bir oyununu akışkanlık bozmayın vardı. diye hiç şey Yani yapmayın. çok da uzaklaşma. Akışkanlık vardı yani. Akışkanlık vardı. Bir de yazarda bu sefer böyle şey hani Babacan dalgada tavır da geçse anla çakabilecek bir güç hissettim bu sefer yani. Hani hem eğleniyor ama canını sıksa da hemen ya güçlü hissettim bu sefer. Ha, evet. Hani gerçeğini göremeyen birinin başkaları hakkında söyledikleri ne kadar inandırıcı olabilir ki? Sinan eğer amacın beni tahrik etmekse Bir de her şey mübah biliyorsun. Demen lazım. Onu kestiği için söyleyemedin galiba. Mübah biliyorsun çünkü o bizim lafımız olmadığı için biliyorsun onu sağlıyor. Hani böyle bir teori var biliyorsun gibi oluyor. Biliyorsun demek bizim lafımız olmadığını her şey bir var. şey yapmış oluyor. O. Çünkü suç ve cezada geçen bir şey. Geçmiyor belki de yani suç ve ceza üzerine konuşmalarda çok kullanılan bir şey ya da. Neyse ben de kalkacaktım zaten deyip onunla beraber kalksam. He. Neyse yolda sorayım o zaman falan gibi bir Şey şeyler. diyorsunuz biri yani. Sen- Bir peşine ne tarafa gidiyorsunuz diye peşe takılınır ya. Ya nereden çıkardınız ya? Asla öyle şeyler yazmam. Niye asla ya? Hani zaman kaybetmemek, yani hemen gitmek için montu giymiyorum çünkü giydiğim zaman o Orada dışarı çıkınca mı acaba hala o böyle giyerken mi iş bize yarar mı? Yoksa hani dışarı çıktığımda mı giyeyim hani hemen kaçmak burada gibi sanki. giydiklerim de var gerçi. Ha, Bence onun için şu bölgede giysen. Tamam. Merdivenin başına kadar. tamam. Ki Kaç puan değerinde? Puanı yüksek. Epey yüksek. şimdi oyunculuğun zevkli tarafı bu. Her çekimde yeni bir şey deneme şansı veriyorum bak sana üstelik ben. Evet. Zaten mutlu Yani oluyorum ben ondan işte da. bir şey daha bu diyaloğu ben 50 kere bu monoton şekilde söyledim. Kardeşim değişik bir şey yol bulayım bir de şöyle söyleyeyim diye ara zevkli olan o. Yap canım hani var ya bir tayfa şey yapıyor onun için söylüyorum. Yoksa tabii ki bilmem ne yani onu o kadar gıcık söylenebilir ki o uzun laf. Sen o uzun lafı kurtulunması gereken bir bela gibi ele alıyorsun. O laf senin bütün duygularını ifade edebileceğin, karşı tarafı aşağılayabileceğin bir şeye de dönüşebilir. Her zaman. Her laf. Replik ne olursa olsun o her forma sokulabilir. Yani sen şey duygusunun içine otur. Fikret abi geldi mi? Ben bu adama gıcık oluyorum. Fikret. Yazdıkları hiç bok olmadı abi. Meşhur oldu bu kasabada. Bütün karılar ona bakıyor. Bilmem ne. Yani böyle bütün negatif şeyleri kafanda bir ayağını canlandırdığın bir yere hepsi getir. Ondan sonra ona konuşur gibi her lafı o şekilde ele al. Ona konuşur gibi konuş. El yazması değil bu yalnız. Nasıl? Matbaa baskısı. El yazması görüntüsü verilmiş. Nereden anlıyorsunuz? Tamam var. Travmalar. Al bak istersen. Halletmez mi yani? Yani. Bayağı eski bir şey çünkü de. Vallahi her eski şey illa değerli olacak diye bir şey yok. Orası öyle tabii de. Ne kadar eder yani? Süleyman Bey. Merhaba. Merhaba. Hatırladınız mı beni? Geçen ay Taşra Edebiyatı Sempozyumunda aynı ortamdaydık. Belediye salonunda. Öyle mi? Gerçi ben dinleyiciler arasındaydım ama bir ara göz göze gelmiştik meyve suyu alırken siz. Hatırlayamadım ama olabilir evet. Kusura bakmayın sizi birden burada görünce şaşırdım biraz. Müsait misiniz? Bir iki dakikanız var mı? Bir şey soracaktım da. Tabii buyur.
oturayım da. Oturabilir miyim? Kusura bakma yani vaktiniz yoksa böyle... Yok var, Emre Vaki zamanım gibi. var biraz. Sinan ben. Öyle. Evet Sinan. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hemen hemen bütün kitaplarınızı okudum. Öyle mi? Tabii. Neticede yazar olmak isteyen bir gencin bölgenin en tanınmış yazarını okumaması, onu merak etmemesi en azından stratejik açıdan pek doğru olmaz, öyle değil mi? Stratejik açıdan derken. Ya kiminle rekabet edeceğiz bakalım falan gibi değil tabii de. Yani aynı topraklara, aynı insanlara, aynı manzaralara bakan bir başka göz, bir başka zihin neler görüyor benden farklı olarak. Onu merak ediyor insan. Demek yazar olmak istiyoruz ha? Yani naçizane bir şeyler yazıyoruz, evet. Ne tür şeyler? Vallahi bilemiyorum. Yaşam kültürü üzerinde sayıklamalar mı desek acaba? Doğu bir de böyle hep yakın ol ona yani. Böyle bıdı bıdı. Şeyini bırak, çok geride kalma. Yani bir merdiven arkasında ol böyle. Orada sempozyumda bilmem ne yani. Böyle bir rahatsız edici bir pozisyon oluşsun. Doğu taşra yazarlarından. Balkonun sen merdivende giy çoğunu. Öyle mi? Yani güvenmesin ama giy. Tamam. Böyle başında başla giymeye, inerken. Bu şekilde bir birleşmeyi tercih etmişler. Edebiyatın merkezi taşrası yok. Biraz fazla büyük. Öğrenci ve bir görevli. Çayır çayır yandı. Sizin Madıvak'ta yaktığınız aydınlar gibi yandılar. Utanmadan, sıkılmadan AK Parti'ye bu iftiraları atamazsınız. İyi midir? Gayet iyiydi hocam. Çekim açısından. Onu bilmiyorum da şey... Çok sürprizli olmuyor. Çekim çok sürprizli olmuyor. Sorun yok yani. Ha. Çok her şey kontrolünüz altında. Ne kadar rahat oluyor yani. İnanılmaz ya. Yani o bakacak stresi var ya, insanı öldürüyor çünkü. Tabii stüdyo kafası ya. Bisikletli adam baksın ya. Sempozyuma katılan taşra yazarlarından çoğu belli bir görüş etrafında birleşmeyi tercih etti. İşte edebiyatın merkezi taşrası yoktur. Varsa da bu merkez dildir, kalemin kağıda değdiği yerdir minvalinde görüşler. Baba kaçtım ben. Görüşürüz Süleyman Bey. Görüşürüz. Siz buna gerçekten inanıyor musunuz? Şimdi biraz fazla uzun bir konu bu. Tabii de sen inanmıyor musun? Vallahi bilmiyorum. Orada sempozyuma katılmak istemeyen bir taşralı yazarın mektubu okumuştu bir ara, hatırlıyor musunuz? Evet. Ne hissettirdi o mektup size? Gerçekten merak ediyorum. Yani hani su katılmamış taşralı diyordu kendine mektubu yazan. Evet ama mektubun içeriğini tam olarak hatırlamıyorum şimdi. Mektupta bu tip aktivitelere konuşmacı olarak katılmayı çaktırmadan hor gören, inceden aşağılayan bir böyle tavır vardı yani. Ondan soruyorum. Yani ben orada sizin gibi konuşmacı olsam içinde bulunduğum durum o kadar da hoşuma gitmezdi açıkçası. Neden? Çaktırmadan hor gören, inceden aşağılayan bir vardı ya. Sen şöyle yapsana. Yani ben orada konuşmacı olsam böyle içine düştüğümüz çok hoşuma gidiyor açıkçası. Bu tonlamalarla çalışmıyor bence diyaloglar. Yani böyle daha bir anlamını vere vere şey yapmak lazım. Ama Galiba ezberimizi oturtma şeyleri. tabii muhakkak. Seferleri galiba. Yani evet, ezberden çok hani söyleme şekli çok daha önemli. Anlamı anlarsanız. Şuradaki kırık mı kalsın? Nesi belki zor olabilir. Hayır. Şöyle mi indireyim? İşte öyle indirin. Çünkü yerden kaymalı. Bakın. Şimdi bunu oynayacak ya, bu böyle oynar. Bunu nasıl ittireceksin diye alıp atman lazım. Oysa buradakini ittirirsin. Yazmasam delirecek. Çok yaşamış. Sen var ya, sen var ya. O da hadi olmak zorundasın. Oo, Survivor'da seyrediyoruz demek. Orada bir
müzisyen, yazar olmaya çalışan müzisyen falan gibi bir tuhaf bir şey var. Çek dışını. Hop geliyor abi. Çarptırmadan mor gören. İnceden aşağılaya bir vardı ya. Konuşmacı olarak bulunuyorsam şu durumdan çok kabusuz olmaz. Su katılmamış taşları diyoruz. Evet ama içerine falan Sen devamlı aralara da rahatsız et. Bazen onaylayın, bazen tersleyin. Onay tersi değil. Hep araya girmeye çalış. Tersleyin, bazen muhalif. Ama olur mu? Zaten ne demek canım? Ben katiyen öyle bir şey falan gibi böyle öyle bir şey demek istemedim mi falan gibi. Yani onun böyle hep araya girmeye çalışıyor. O mecburen sesini yükseltmek zorunda kalsın seni kesmek için. Tamam. Yüreğin gençliğinden gelen toy aşırılıklar olarak görmeye başlayacağını biliyorum da ondan. Toy aşırılıklar mı? Toy mu? Toy aşırılıklar mı? Toy aşırıklar mı? Ha öyle de. Toy aşırılıklar mı? O mektuba kötü demiyorum tabii, yanlış anlama. Böyle bir şey yapabilirsin de yani. Susturmak için. O mektuba kötü demiyorum tabii, yanlış anlama. Taşların derinden merkeze ulaşmayı başarmış ateşli bir çığlık olduğunu da kabul ediyorum. Ama gene de onu midemi bulandıracak kadar duygusal ve fazla romantik mümkün değil, kusura bakma. Yani genç dostumdan bazılarını atabilirsin istiyorsan. Geçmem mümkün değil, kusura bakma. Çığlık ha. Falan ne bileyim, bir şeyler de onlar. Yanına gelmenden kısa bir süre sonra, senin de iflah olmaz bir romantik olduğunu Ya anlamadım Allah. sanma. Allah Allah ya. Onun için ama bir dakika böyle hani vardır ya. Sen de dalmaya çalış aralarda. Böyle yani üst üste konuşmalar olabilir, önemli değil. Ama zar zor ezberlediği için izlenecek bir şey olduğu için Olsun. araya giresin de şey Gir, daha oraya girmeden çalışmaz onun şey. Sen gir aralara, üst üste konuşsun. O da seni bastırmak için tekrar etsin istiyorsa, yani önemli değil. Yani şu sterilliğe gitsin şey. Böyle steril bir şekilde söylenen şeyler olmasın. Bozuk olsun. Gerekirse yanlış söylesin, önemli değil. Ama senin aralara girmen lazım. gelmiyor mu size? Hiç kimseyle ortak projelere, kanatlar sonlarda coşunca hiç girmeyeyim dedim araya. Şimdi coşmuş adama da nasıl gireyim? Ya şimdi gir ya. Coştuktan sonra da mı giriyor? Ama bak onun girmesi sana gaz veriyor değil mi? Benzinliyor. Fena olmuyor. Şimdi bak. Taşların derinliğinden merkeze ulaşmaya başarmış ateşli bir çığlık olduğunda kabul ediyor. Ama artık lütfen müsaade et de bir evime gideyim ya. Gibi hani orada bir şey öfkemi geliyor. Ama artık lütfen müsaade et de bir evime gideyim. Genç arkadaşım ya, olur mu? Yok. Gideyim de inleyerek ayaklarımı tuzlu suya falan sokayım ya. Ondan sonra. Çünkü son yarım saattir varlığını dayatan tek bir gerçek var üzerinde. O da bilmem ne. Boynumda. Bunu da kısaltabilirsin boynumda mı? Bacaklarımı bilmem yüzmeyin bir sızıyla boynumda giderek tutulmaya dönüşen bir ağrıdan başka hiçbir şey diye anlatabiliyor muyum? Böyle olduğunda da ne oluyor biliyor musun genç arkadaşım? Edebiyatın merkeziymiş, taştaymış, kalemi kağıda dayamış, şuymuş, buymuş, hiç ama hiç umurumda olmuyor. Anlatabiliyor muyum? İşte sizin toy kafanızın da anlamadığı şey bu. Hayatta sadece tek bir gerçek yok ya. Edebiyatmış başım, al hepsi senin olsun, tepe tepe kullan. Şu anda Nobel verseler gidip almam. Vermezler zaten. Bilmem. Vermezler zaten. Rahat olabilir. Öyle desem vermezler. Ayıp olmasın. Ben bu lafı diyeceğini bilmiyordum. Ben de kendi lafıma onu şey yaptım ya. Sonunda şaka şaka demeden önce. Çünkü ben şunlar bana sürpriz olsun. Dinleyişim şey olsun diye. Gerçek olsun diye. Yani baştan sona aynı tempoda değil de başlarda öyle bir şeye gidecekmiş, onu kendi de bilmiyor gibi olmalı. Hani iki cümle söyleyip bırakacak gibi hissediyor. Giderek Çağlayan'a dönüşüyor gibi. Tamam hocam.
Başta onun için böyle sakin ve hani gülümseyerek falan mı konuşsa acaba? Sonra giderek coşsa. Hani baştan sona aynı tempo, aynı duygu olmamalı. Gene de umut verici gelmiyor mu? Kimseyle takım çalışmasına, ortak projelere. Bu tarz romantik atılganlıkları yüreğin gençliğinden gelen toy aşırılıkları olarak görmeye başlayacağımı biliyorum ben. Ha, o mektuba kötü demiyorum, yanlış anlama. Ya kötü desene ben yazdım. Bir şey yok. Ciddileşsin. Onu ciddileştirdiğine emin olduktan sonra git. Ha, o bakışıyla beni ciddileştiriyor. Normalde senin şeyin sopa da. Sopayla. Ama bu sefer daha şey, inandırıcı oldu şey. Ortaya İçindekileri ortaya dökmeni bekledim. İğnelerine, dokundurmalarına efendice, sabırla cevap verdim. Lan paket. Ama artık lütfen müsaade et de bir evime gideyim ya. Yani böyle bir orada ama artık lütfen müsaade et de bir evime gideyim genç arkadaşım ya. Olur mu? Yani orada bir yere yağ gerekiyor sanki. Tamam. Ama artık müsaade et de bir evime gideyim ya. Olur Ha, mu? genç arkadaşım ha olur mu? Gideyim de Gideyim de ayaklarımı... inleyerek ayaklarımı tuzlu suya falan sokayım ya. Ben arada şey diyeyim, tuzlusunu. Hala şey bir susuyor. Çünkü son yarım saattir varlığının üzerime dayatan tek bir gerçek var. Ne biliyor musun o da? Bacaklarımı Bilmediğim zorlamaya çalışan bu tarz romantik atılganlıkları yüreğin gençliğinden gelen toy aşırılıkları olarak görmeye başlayacağımı biliyorum. O mektuba kötü demiyorum. Yanlış anlama. Taşranın derinliğinden... Seninle konuştuğumuzu zannediyorum ben bunu. Ozmo ile çekelim diye karar vermedik mi ikimiz? Niye çıkardın yere bunu başıma ya? Ya tamam kaygılarını ben de anlıyorum ama gitmeliydik öyle abi ne olacak yani? Orada gördüğüm resim hoşuma gidiyordu benim daha çok hoşuma gidiyordu. Olduğunu anlamadım sanma. Ama yine de gördüğün gibi kalkıp gitmedim ya. Seni başımdan sağmadım. İçindekileri ortaya dökmeni bekledim. özellikle araya girmelerdeki Şimdi bak daha sık değil baştakiler değil de o şeyde kararlı girmen çok iyi oldu onu yükseltti çünkü. Herkesin saplantısı var şey var ya orayı çok kararlı böyle sürdürmeye kararlı gir. Onu kesmek için yükseltmek zorunda kalır. saplantılarla ilgili bir özlü söz var mı? Yok yani herkesin saplantısı var tabii canım ya saplantısı insan mı var falan gibi hani öyle o cinsten bir şey. Ama yine de kalkıp Saplantılar bizi kendi gerçeklerimizle yüzleştiren. bana bak. Ama yine de kalkıp gitmedim. Bunun farkında değil misin ya? Hayır onu şey yapma bana bak falan deme. Yüksek sesle bastırmaya devam et sen. Tamam. Boş ver hiç onu senin durdurmasına izin verme. Güzel oluyor bence. Evet sen bastır ama sen lafına devam et. Yükselt sadece sesini yükselt. Bir de köpekler vardı onun için durdurdum. Ya bu köpek sesleri nereden geliyor? Ama sen bu dediğimi henüz anlayamazsın. Allah Allah nedenmiş? Yaşın müsait değil de ondan. Yaşın ilerledikçe senin bile bu mektup gibi dünyayı kendi anlamına zorlamaya çalışan bu tarz romantik atılganlıkları yüreğin gençliğinden gelen toy aşırılıklar olarak görmeye başlayacağını biliyorum da ondan. Koy aşırılık mı? O mektuba kötü demiyorum tabii yanlış anlama. Taşranın derinliğinden merkeze ulaşmayı başarmış ateşli bir çığlık olduğunu da kabul ediyorum. Ama gene de onu midemi bulandıracak kadar duygusal ve haddinden fazla romantik bulduğumu söylemeden geçmem mümkün değil kusura bakma. Yanıma gelmenden kısa süre sonra senin de iflah olmaz bir romantik ve epey de saplantılı bir genç olduğunu anlamadım sanma. Ya saplantılar. Ama yine de ruhun gördüğün gibi Saplantılar ama yine de ruhun gördüğün gibi kalkıp gitmedim. Seni başından sağmadım. İçindekileri ortaya dökmeni bekledim. İğnelerine, dokundurmalarına efendice sabırla cevap ver. Hayır. Ama artık bir müsaade et de İğneler- evime gideyim ya. Yine falan. Yine Ha olur mu? Evime gideyim de öyle inleyerek ayaklarımı tuzlu suya falan sokayım. Niye biliyor musun? İnceleme falan yok. Niye Sen biliyor neyi musun? yanlış anlıyorsun? Çünkü son yarım saattir varlığımı üzerime dayatan tek bir gerçek var. O da ne biliyor musun? Bacaklarımı lime lime doğrayan müzmin bir sızıyla boynumda başlayıp yukarı tırmanan
ve şiddetli bir baş ağrısına dönüşmek için fırsat kollayan sinsi bir tutulmadan başka da hiçbir şey değil ha. Öyle olduğunda ne oluyor biliyor musun genç dostum? Edebiyatın merkeziymiş, taşrasıymış, kalemin kağıda değdiği yermiş, şuymuş, buymuş. Hiç ama hiç umurumda olmuyor. İşte sizin toy kafanızın anlayamadığı şey de bu. Hayatta sadece tek bir gerçek yok. Ayıp olur, ayıp olur. Edebiyatmış, başarıymış. Al hepsi senin olsun. Tepe tepe kullan. Şu anda Nobel verseler gidip almam. Bilmem anlatabildim mi? Onun için genç dostum, bana müsaade. Nobel verseler almaz bile. Siktir amına koyayım. O konuşursa mecbur. Çıkışı susmuyor o yüzden. Tamam hadi yemek olur. Güzel. 100 tane bir tanesine koyuyorum. Şimdi şeye geldiğinde çok daha iyiydi. Teste geldiğinde. Evet. Yani şimdi teste geldiğin halinden öte bir şey bekliyorum senden doğal olarak. Ben de öyle bekliyorum açıkçası ama işte... Şimdi testin çok gerisindesin şu anda. Yani teste geldiğinde zehir gibiydin ya. Şuraya kadar şartlar edin. Şu tiradını kadar. Bundan sonra görüntü. Israrla yanlış söylediğini görmelisin. Abi 3.75 farklı ezberlesinler. 3 farklı yarım farklı. Abi bak şey bile önemli. Ben sana şimdi hani şudur budur demek istemiyorum. Mesela Bursa'dan geldik. Bursa'dan geldik yeni de mesela. Yeniyi söylemiyoruz. Söylemediğin zaman benim için ayrı bir anlamı var abi. Anlıyorum tabii gayet iyi anlıyorum. Bursa'dan geldik de diyorsun mesela. Bursa'dan geldim yeni de. Ben de Bursa'dan geldim yeni de. Valideyi ameliyat ettirdik. Öyle mi? Üzüntüsü bir yandan. Ya üzüntüsü bir yanda, masraf da oldu çok. Bir de buraları bir yenilemek istiyoruz. Sağ ol. Bir yandan burayı da genişletmek istiyoruz şimdi. Bir yandan burayı da genişletmek istiyoruz. Şu giriş falan bir yenileyelim. Girişi falan düzenleyip biraz daha kurumsal bir hava vermek. Bunları bir aynı monotonlukta. Aynı konudan devam ediyormuşsun gibi. Evet. Hızla geçebilmek ya anne meselesinden. Şu ışığa bakar mısın şimdi ya? Bu ışık mı abi Allah aşkına ya? Şöyle bir şey yapalım mı? Ya şu anda Şimdi her şeyi yıkmak lazım, yeniden yapmak lazım. Bence Şu de. anda tamamen kilitlenmiş durumdayız. evet. Bir Tam olarak bir net gün gitti yani. Bir şey çekelim. Saat 3. Ve ışıkta daha sıfırdayız. İyi yazın abla. Mavileri alalım mı? Devamını al. Şu anda bir gece sahnesi. Şimdi mahalleyi kaldıralım. Ha. Bir göre bakalım. Ne yapıyorsun? En kötü çerçevelerden mavi çalıştı. Yanaştır 400 be kardeşim. Şimdi mavilerin şimdi açığı ayırırsak mavilerin Olmaz. Neden olmaz? Kafa saç geldiğinde orada saçta da beyaz var. Saçın kenarlarında. Burası da beyaz olursa o ayıramaz. Mavi olmak zorunda. Mavileri daha arkaya baştan yaptığımız gibi yaparsak diyaframlarını kontrol edemiyoruz mavilerin. Çadır kursaydık. Çadır kurarak da olmaz. Onu karartırdı çadırın şu etrafını biraz çadır kurardık. O zaman baştan düşünecektik. Ben ne bileyim. Peki ne yapacağız? Nedir?
Söyleyin bana, ne yapacaksak onu yapalım. Şimdi mavileri, şu çadırınız duruyor ya, mavileri şimdi geri alın. Tamam. Mavilere geçin. Şuradaki çadır koyduk. Onun etrafını kapatalım hemen etrafını. Tamam, zaten koymuşsunuz, gerek yok. Artık konteyner şey gelmiyor. Mavileri geri alın şimdi. Tamam. Abi Mavilere şimdi, geçsin herkes. bak yeni bir ışık söylüyorum. Bunu hemen yapalım. Bence ne diyorsun bak. Ana ışık kaynağımızı doğuyu ışıklandıracak şekilde alalım. Önünü soft yapalım. Bir kere içerisinde güçlü olması lazım ki maviyi düşürebilelim. Abi. Değil mi? En büyük ışığımızı doğuya vermemiz lazım ve aynı zamanda bu pencereye de gelsin hatta. Evet, gelecek evet. Ondan sonra da mavileri koyalım. Hiçbir ışık yapmadan mavilere o zaman bu içerisinde güçlü bir diyafram yakalarsak. Değil mi? Evet. O zaman maviler koyu çıkacak. Evet. Yani ana kaynağımızı bizim bir kere güçlü ışıktan yaratmamız lazım. Öbür tarafta yaptığımız gibi. Çok güçlü ışık yapamayız. O kadar ışığımız yok da. İşte en güçlüsünü ona koymamız lazım. Yani bir tane ana ışık Evet, var. yani bu tarafa döndüğümüz zaman bu tarafa soft olarak güçlü ışığımızı değiştirmemiz lazım. Değiştirmemiz lazım ki mavilerin Sonra diyaframı mavileri ona uygun belli yapabilelim. mesafeye çekeriz. Evet, böyle yapalım. Tamam. En az 9'u mu? Hızlandırıyoruz. Şöyle yapıyoruz şimdi. Abi çadırı gene kaldırman gerekecek abi. O, Çadır kalsın neden? ha, Söyle. tamam peki tamam gidelim söylemeyi varsa kapandı. Aha. Söylemeyin, tamam. İsterseniz dosyayı bırakayım ben, sonra gelin. Hepsinden kontrol sürebilir de. Yok. Gerek yok. Aferin. Ya, bilmiyorum, bir şey anlaşılmamıştır herhalde. Öyle mi? Yo, anladım ben ya. Gayet güzel. Sağ olun. Seviyorum ya ben böyle şeyleri. Bravo ya. Çok güzel. Adnan Bey'le konuşurken gündeme gelince siz de kitap okumayı seviyormuşsunuz herhalde. Evet. Yani kitap basacaksan da çalış, biriktir. Kendin bir şekilde bas diyorsunuz yani. Öyle demiyorum, öyle Mahsur demiyorum. beklemeden. Öyle demiyorum kardeşim de. Yani düşününce fena da bir fikir değilmiş aslında. Üzüntüsü bir yandan. Virgül masraf da oldu çok. Yo, anladım ben ya. Gayet güzel. Bravo. Sağ olun. Adnan Bey'le konuşurken gündeme gelince siz de kitap okumayı seviyormuşsunuz herhalde. Evet. Severim doğru. Gerçi ne zamandır pek okuyamıyoruz ama aslında okurduk yani, evet. Çocukluğum yoksulluk içinde, babasız geçti. Sokaklarda yattı. Açlığın ne olduğunu bilir misin sen? Bilmezsin. Nereden bileceksin? O günleri yaşamamış kimse bilemez bugün. Ama ben biliyorum. Yani buralarda çok gülüyorsun bence. Peki. Dişlerini gül. Öyle değil. Gülümsemek yeterli yani. Çok gülmeye gerek yok. Ve daha şeytani, gizemli olsun yani. Şöyle oku yani evet derken şu elinde göster. Gerçi ne zamandır pek de okuyamaz aslında ama okuduk yani evet diye şöyle kitapları göster. Ama ben orada durmuyorsun. Ama ben buradayım hala diyorsun. Öyle değil. Ama ben buradayım hala. Peki. Bak onu ayırman lazım. Peki. Ama ben ne yaptı? Tırnaklı mı kazanıyor? Kanlı. Bir tek burayı iyi yaptın. Oradan biliyorum. Ama ben yine burada da aynı. Ama ben biliyorum. Şu hareket. Buradayım hala. Ama ben buradayım hala. Bu insan halktan uzaklar. Onları aşağı görüyorlar. Piyasa acımasız. Kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Şimdi yıllar geçti. Ne oldu? Onlar savruldu, yok oldu gitti. Ama ben buradayım hala. Piyasa acımasızdan sonra başka bir konuya geçiyor çünkü. Piyasa acıması kimse gözün yaşa bakmazdan sonra burayı zaten doğal bir Ne oluyor ya? Şimdi yıllar geçti. Ne oldu? Onlar savruldu, yok oldu gitti. Ama ben orada buraya bir şey slash mı koyalım ne yapalım? Ama ben buradayım hala. Buradayım hala değil. Buradayım hala. Buradayım hala. Ama ben Buradayım hala. dur orada. Ama ben buradayım hala. Yap bakayım. Ama ben Nasıl kimse yaşa bakmaz. Şimdi yıllar geçti. Ne oldu? Onlar savruldu, yok oldu gitti. Ama ben buradayım hala. bak, önce vurma. Buradayım hala. Ama ben dur buradayım hala derken vuruyorsun. Ama ben buradayım hala. Böyle bir şey istiyorsun. Ha yap. Ama ben buradayım hala. Ama ben buradayım hala. Buradayım hala derken vuramıyor musun? Ama ben
buradayım hala. Erken vuruyorsun. Ama ben orada dur bir. Ama ben buradayım hala. Bak ama ben parmağını götürme oraya. Ama ben bak duruyorum. Parmak Peki. hiçbir yerde değil. Ama ben buradayım hala. Ama ben buradayım hala. Ama ben buradayım hala. Ben böyle bir şey evet sen şurada duruyorsun. Evet. Ama ben buradayım hala. Bunu mu tamam mı Gökhan abi? Buradayım hala. Buradayım hala. Ama ben buradayım hala. Ha öyle. Ama ben buradayım hala. Çocukluğum yoksulluk içinde babasız geçti. Sokaklarda yattım. Açlığın ne olduğunu bilir misin sen? Biliyorsun. Nereden bileceksin? Ama ben biliyorum. Ama ben biliyorum. Ama ben buradayım hala. Ama ben biliyorum. Şimdi her şey bol. İsraf, kadir kıymet bilmezlik, sorumsuzluk. Hiçbir şeye hazır bulmadım ben. Ne yaptımsa tırnaklarımla kazıyarak, kanla, terle, hatta gözyaşıyla yaptım. Herkes suçluymuş gibi. Halledersin ya. Ama çıkınca bana da getir ha. Şimdi buraların yaşam kültürü falan deyince merak ettim şimdi. Evet buraların Çanakkale falan da var tabii işin içinde. Çanakkale'de etti. Karşı mı? Yok ya direkt şehitlik falan değil de Çanakkale deyince öyle hemen şehitliğe de buranın sana anlaşılmasını çok da doğru bilmiyorum ben açıkçası. Neden? Buranın da bir yaşam kültürü var çünkü yani. Şehitlik meyitlik derken sürekli gümbürtüye gidiyor bu yaşam kültürü. Çanakkale deyince bütün dünya bizi böyle tanıyor ama. Burası dünyanın en iyi korunan savaş alanı çünkü. Ya bütün dünya buraya bu açıdan önem veriyorsa vardır bunun bir hikmeti diye düşünmek lazım. Ya orası öyle tabii de. Yani şey için söylüyorum. Bak bir kalksana. Sen provada şöyle çok enteresan şeylerin vardı. Böyle şeytan gibi bakışların vardı. Acayip enteresan yani böyle korkunç böyle kurnaz böyle gülümseyerek. Şimdi yani şöyle bir şeye saplandım. Hep böyle şöyle gözün incecik görünüyor. Hiç göz bebeğin büyümüyor yani. Alt üstten baktığın için. Şöyle bakıyorsun. Benim oturma pozisyonum değişti de ondan ya. İşte böyle bakınca Saçma bir şey oluyor. hiç gözün etkisi kalmadı. Yüzün ifade hep aynı böyle yukarıdan bir tarafa. Böyle provada böyle bir bakışlarım vardı böyle acayip güçlü böyle dinlerken şey yaparken yani böyle bir şeytan gibi bir şey vardı yani. Ona ulaşamıyoruz şimdi açı yüzünden daha çok yani bu şey gözün böyle yapar yapmaz gözüm büyüyor mesela. Tamam. Yes. Güzel. Güzeldi. Bilmeye başladı. Evet çok güzel. O masadan alma sırasına mı indirdin sen yoksa aldıktan sonra? Böyle dosyayı şey yapıyor ya. Orada böyle bir süre vermesen mi acaba? Onu denedik zaten. Ha böyle bir azıcık bir şey olsun sen o sırada onu göster diyorum. Değil mi? Daha yakınlarda daha da güzel olur. Böyle küçük. Çok değişik anlar var. Var. Disco. Sonlara doğru. Disco partizan. Hop. Başlarda da böyle bir gülmeler falan yapıyordum bazen ya. Çok ciddi olmasın başları. Yani arada bir yani ciddi olsun da arada bir böyle kendi lafına gülme, bir şeyler falan öyle bir şeyler olsun. Ya bir yandan burayı da genişletmek istiyoruz şimdi. Girişi falan düzenleyip biraz daha kurumsal bir hava vermek niyetimiz. İyi olur. Tadilattan sonra böyle yeni şekliyle bir fotoğraflayayım diyorum ya. Makine var mı sende? Makine yok bende. Ama bulunur yani. Ayarlanır. Teslimece hayatım boyunca da yanılmışsın. Zaten arkamda da tonla laf söyleniyor. Kim söylüyor ya? Kim söylüyor? Söylüyor ya. Hepsi yalan söylüyor. Benim düşmanlarım onlar. Allah Allah niye düşmanlar acaba? Niye olacak? Hele biraz para kazan, başarılı ol anlarsın. Daha birine borç verdiğin anda bile minnet duyacağını anında pis bir alacaklı gibi görmeye başlıyor adam seni. Ne sanıyorsun sen? Ya öyle hani günde kaç kamyon kum gelir gibi aynı hesap değil tabii de neticede hani Şimdi ama o da üretim, bu da üretim neticede. Yani evet. şimdi tamam bu bir üretim ama bizimki de bir üretim. Evet anladım. Çünkü ben bunun hesabını yapmazsam mesela, yani ben şimdi mesela burada kum geliyor falan, ondan söyleyeyim bana ilham gelsin de kum taşı falan da olmaz yani. Doğru, çok doğru, o da doğru. O da doğru. İşte öyle. Kış soğuğunda tamam mı? Ben o zaman şeyde çalışıyorum, daha kumculuk falan hiçbir şey yok. Adam benim usta dedi ki git dedi arabanın dedi bak zincirli tak dedi bak sana diyorum ya 12 yaşındayım kardeşim
Zinciri aldım böyle. Arabanın tekeri zinciri de elime yapıştı ya zincir. Elime yapıştı diyorum sana ya. Ya bu böyle ben bir yere geldiysen bak sen Ne soracaksan sor. Sen bana hayatını anlatıyorsun ya. Şöyle acı çektim, böyle acı çektim. Granit mıcırı da anlataydın tam olaydı ya. Şimdi peki ben de şunu çok Ben merak senin ediyorum. zinciri hangi nasıl zorlukla çektiğini mi, o acaba çok benim umurumda mı zannediyorsun ya? Ya benim o zaman niye umurumda olsun? Senin gördüğün o zaman yaşam kültürü, dedemin bilmem nesi, sen onları yazmışsın. Ben bir okuyucu olarak bunlar niye benim umurumda olsun? Sen kendi okuyucunun hayatını ciddiye almayan bir insan olarak karşısına sen nasıl bir şeyle çıkıyorsun onun ya? Şey bölümünü daha hızlı toparlayabiliriz. Neyse öbürüne geçebiliriz orada. Yakın planlardaki şeye iyi toparladığın bölüme şeyde. Bazı hani burada hep ben kafamda kurgu yaptım şey yaparken. Valla çiğ çektiğim ne? Tamam Herkes bak, aynı şey. Karabiga'dan Yenice'ye kadar 38 tane kumcu var. Tamam mı? Hepsi benim arkadaşım. Teker teker dolaş. Ha. Bakalım bir dükkan bir dükkana benziyor mu? Ya bir hayat bir hayata benzer mi ya? Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Git Rockefeller'a sor, o da acılar çekmiştir oraya gelene kadar. Kardeşim ben acıdan bahsetmiyorum ya. Sen Yani. bunu niye anlamıyorsun? Ben bir bakma şeklinden bahsediyorum. Vizyondan bahsediyorum ya. Vizyonda. Evet. Ben buna değer değil miyim? Ya burada bir hani ben inşaatçı, kumcu bir adam olduğum için buna değer değil miyim? Ne şey olur mu abi? Bakın ben size Ha? getirdim kitabı. Yani sen şunu mu yapıyorsun ya? Sen benim kitabımı o okuyabilir, bu okuyamaz. Böyle bir şey olur mu? He? Olmaz yani. Onun için o diyaloğumuza geçmek zorunda ki ben niye gidiyor kumcuya? Sırf belediye başkanı dedi diye olmasın. Yani metinde özü var işin. Onu hani biraz... Bir şeylerden çıkartıyor çünkü metinde yani değil mi böyle? Tabii metinin içinden Metinden doğuyor. geri veriyor yani. Tabii. Ya metin o kadar güçlü yazılmış ki zaten her şey barındırıyor. Böyle oyuncuların şeyi var ya. Her gelen öyle şeyleri söyleyeceğim size. Ben değiştirmeye çalışıyorum. Hayır, ya. adam- Ya metin o kadar güçlü Hayır, ki hocam her şeyi barındırıyor. Ölüyorum hayır ya. öyle değil. Adam doğaçlama yapamıyor işte. Metin o kadar güçlü yazmış ki dışarı çıkmaya izin vermiyor. Geldim buraya ama yani bir tanımaya, dinlemeye en ufak tabiri Ya yok. Bir ne dur bileyim, ya, hayatını biraz önünü anlatıyor ya. arkasını kurcalayalım, sorular soralım. Ne var ki bunda? Hemen el pençe isteğini kabul mü edeceğiz? Onu mu Ya bekliyorsun? tamam bir şey demedim ya tamam. Allah Allah. Neyse hadi dinle. Neyse hadi bakalım. Hadi. Yaptık yani. Ne yapalım? Hiçbir şey sormayalım. Tamam geldi beyefendi. Ne istiyorsan verelim. Bunu mu istiyorsun ya? Ya tamam bir şey demedim. Ya istiyorsan verelim kardeşim ya. İstiyorsan verelim. İstiyorum ver. Öyle de olmuyor ama o Ne işler. istiyorsan verelim dedin. Sen benim anlattığım şeyi dinlemiyorsun. Ondan sonra bana geliyorsun diyorsun ki ben sana kitap yazdım. Ya ben halk mıyım? Halkım ben. Ben halkım. Sen bana o yukarıdan bakıyorsun. Sen benim ne istediğimi, neye ihtiyacım ol. Ya kardeşim Ya, sen o zaman vallahi- git bunu enteller arasında dağıt yani ben. Ya ben kumcuyum kardeşim. Ben gerçek bir insanım ya. Reel ekonomi insanıyım ben. Ya sen halksın da ben burjuva mıyım? Ben lord muyum ya? Ben de burada Torasan'dan gelen adamım ya. Kitabı bastırdın diye şey mi oldum ben ya? Bak sinema nasıl bir şey biliyor musun? Aynı anda birçok şeyi organize etmen gerekiyor. Tamam. Beynin iki tarafını kullanman gereken çok zor bir disiplin. Mesela şunu yapıyorsun. Bunda böyle daire çizerken bunda üçgen çizebiliyorsan sinemanın sesine başlangıç yapmışsın demektir. Öpücükler, sevgiler. İşte bakalım. Biz kitap olarak yazdık da bastırabilecek miyiz o da ayrı bir mesele yani. Halledersin ya. Ama çıkınca bana da getir ha. Şimdi buraların yaşam kültürü falan deyince merak ettim şimdi. Evet. Burada yani Çanakkale falan da var. Tabii işin içinde. Çanakkale derken karşısı mı? Yok ya öyle direkt şehitlik falan değil de yani Çanakkale denince hemen şehitliğin ya da işte Truvan'ın falan anlaşılmasını da çok da doğru bulmuyorum. Niye açıkçası. bulmuyorsun? Çünkü buralarda bir yaşam kültürü var yani sonuçta şehitlik meyitlik yüzünden sürekli gümbürtüye gidiyor bu yaşam Ama kültürü. Çanakkale deyince bütün dünya bizi böyle tanıyor abi. Ya orası Ya burası dünyanın en iyi korunan savaş alanı çünkü. Değil mi? Bütün dünya
buraya bu açıdan önem veriyorsa vardır bunun bir hikmeti diye düşünmek lazım. Ya orası öyle tabii de yani ben şey için söyledim. Mesela çarşının ortasında fötür şapkasıyla şarap içip şarkı söyleyerek meyve satan yaşlı bir dede var mesela gariban. Evet. Onu da anlatıyorum ben mesela kitapta. Yani hani turistler onun da fotoğrafını çekiyor ya. Mesela Ya, dünyanın ilgi göstermesiyse. Bir dakika ya. Nasıl? Ya sen şimdi sarhoş deli Rıza ile bizim şehitleri bir mi tutuyorsun ya? Hayır canım öyle bir şey yok. Bir dakika Söylemeye Bir çalışıyorum. dakika. Ya işte ben anlamadım seni. Öyle bir şey demedim canım ben sana. Yaşam kültürü dediğin şey ne olacak? Her yerde var. Ama bu kadar iyi korunmuş bir savaş alanı var mı dünyada bir yerde daha? O başka, Ya o anlatılmasın demiyorum. Turistlere sen ne bakıyorsun sen ya? Şakır şükür yangından mal kaçır gibi ne görse çeker onlar. İhtiyarı çekiyorsa da alay etmek için çekiyordur ya. Şimdi açıkçası uyuşamadık biz seninle bak. Ya bu gibi manevi değerlerimize, şehitlerimize falan senin gibi gençler sahip çıkmazsa kim sahip çıkacak? Neden geldik böyle ben tam anlayamadım da. Nereden geldik? İşte buradan geldik sen söyledin. Değil mi? Oradan geldik yani. Kurumlar, STK'lar hepsi şehitliğe sahip çıkmak için yarışa girmiş durumda Çıkacak, zaten. tabii çıkacak. Onun işi Herkes ne? onun üzerinden bir kimlik, iş hatta neredeyse bir varoluş bulmanın peşinde yani. Görmüyor musunuz? Esas 80 yaşında olmasına rağmen hala çalışmak zorunda bırakılan o ihtiyara kim sahip çıkacak? Onu düşünmek daha önemli değil mi? Sahipsiz Kaldı mi ya? Kaldı ki ben acıdığımdan falan da yazmış değilim yani o kitabımda. Ben sadece hayatın sırlarını arıyorum kendimce. Tüm olumsuzluklara rağmen hiç şikayet etmeyen ve sanki mutluluğun sırrını keşfetmiş gibi görünen o ihtiyarın dünyasında yani hepimize merham olabilecek bir sır olabileceğini düşünüyorum naçizane. Yoksa şehitlikmiş, Truva'ymış birbirinin aynı yığınla kitap dolu ya ortalık. O kadar meraklıysanız alır birini okursunuz yani çok da şey değil. Kadriye, bu araç sözleşmesi vardı ya. Ne oldu onlar? Bak yine batıyor bir akşam güneşi. Hadi helal olsun. Neden sızlar yüreğim, neden ben de gülemem? Bana gönül yasam da çıkar mı bilemem. Kapalı kapılardan çıkıp sana gelemem. Neden senden uzakta, sensizliğe sürgün. Bir şey diyemez adamın aklını alırım ben. Kulağını keserim de anladın mı? Sol cebine. Bana bakma. Ha, hocam öyle bir dünya yok. Burada da. Neredesiniz siz de? Gel masada oynayalım Falan böyle. filanını mı? Dansöz müyüm lan beni sen davet ediyorsun masada oynayalım falan. Hayırdır oğlum? Neyin kafasını şöyle cami? Yavcıyı Osman. Seni karpuza yollasın. Bir tane şey çaldı. Arkandan çekecek seni. Biz yollayalım bu da böyle Tamam. Kaydediyorum ya. Karpuz. Hadi bir isim sen bunu üstüne okursun. Dur daha kayda girmedik. Dur. Andreas Sound. Tamam çalışıyor sen. Andreas. Hocam. Yavcıyı En güvenli yer köşeye. Hiç kesmiyor. Yok orası görebiliriz. Evet. Çamlıca var mı kardeşim? Sezar var mı? Sen aile girmedin ha. Kendi kahvemde çay içmeyeceğim. Halim mendilini çok özledim güzel ellerini. Hadi ne söyle sevdiğini, herkesi kıskandı. Petrol isterim diye konuştum. Dönüyor işte. Nereden dönüyor? Bak çekemezsek bu ışıklarda kaçırırsak yanım şu. Akşam karanlık olunca dekora gidelim yeşilde çekelim devamını. Bunu mu? Ha. Olur. Çünkü beceremiyoruz şu anda yani. Dekora Bir adım yol alamadık. Arabayı içeri sokma durumumuz zor olur orada yalnız. Kapının önünde çekeriz. Başka çare yok. Bugün bitirmemiz lazım bunu. Kaç saatte hiçbir adım yol alamadık ya. Evet hazır dikkat. Sound. Kamera. Kamera kayıtlı. Hocam. Biraz ileri kaysana Murat. Şoföre doğru. Gelişini çekelim.
pozisyon almaya başladı Teki. Hakikaten asker gibi. Triplere giriyor ya. Bir dakika nerede bizim yolun sahibi? Ha, mesela bu yükseklik kaç? 113 metre. Yok. Ha, 114 fit. Niye fit'e döndü? Ha, Ha. senin telefon. Ha. evet, öyle olsun. Hesaplayın o zaman. Ayarlama. O 3'e böleceğiz ya. Evet, şuradan, 30 metre. Şuradan girse mesela şey. Yok, bu biraz daha ileride konumlan. Resme girmesin mi buradan? Yok, böyle tam yoldan başlasın. Peki. Dur abi. Hop dur. Yüksekliğim, yalnız unutma 2.35 keseceğiz. Tamam. Evet, birazcık şu yanda kalıyor. Şöyle pan yap. Şu tarafa. Kamera kayıtta. Evet, yürü şimdi. Yürü Erdoğan. Dur, sesi kalk. Böyle gidiyorum. Hı. Oğlum sus! Vay be. Hoş geldin bakalım. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Bitti mi yani şimdi? Yani. İyiymiş. Nasıl benim yeni malikane? İyi. Ha? Yeni arkadaşlar falan? Lüksten kaçmamışsın. Köpek havlamaya başlayınca, saldırınca ben ne bileyim, çocuk da böyle fazla bir reaksiyon göstermesin böyle. Bir yabancıya bakar gibi baksın havlayan köpeğe. Korkmasın. Çocuğun değiştiği duygusu. Böyle soğuk. Sen doğuya gel. Doğuya gel git abi. Artık. Yürü kapıya doğru yürü. Doğu. Ha Murat niye girmedin içeri abi? Abi giremedim tırstım. Lan! Kaçarsın kol. Ya bacaklarım. 100 metre rekoru kırdın lan. Bak şuna bak. Bak böyle yapar. Bir şey yapmaz köpek bak. Ben onun yaptığını yapacağız. Kaçarsan ısırır da hocam. Kaçarsan ısırır ya. Bunlara getir. Var mı ip? Oğlum Emre gelin buraya ya. Abi ben gelemem. Gel, gel. Başkası gelsin o zaman. Kim var? Ben geldim abi. Hocam şu ben çevireyim bunları. Oğlum o Fatih'e taktı ha. Sakin. Çünkü boynu tutuyor da. Boynları geç önüne gel asker. 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 Sakin. Asker. Gel. Gel bana gel. Gel. Buradayım gel. Doğu. Oğlum nereye gidiyorsun lan? Bir de senin sakin durman gerekiyor tam tersine. Böyle havlasa bile böyle bakmanı istiyordum. Ben bağlamadan mümkün değil. Kaçma lan. Kahramanlar gibi. Çekemeyecek miyiz sahneyi? Ne yapalım yani? Bilmiyorum. Çekeceğiz hocam. Sen kaçtığın sürece çekemeyiz. Sana birkaç adım menzilin dışına çık dedik. Onu yapacaksın. Başka çaresi yok ki. Tamam hadi. Abi. Gelin. Hoş geldin. Yani öpüşmeyi iptal edelim yani. Öpüşmeye bilmiyorum uymadı bu şeye. Öpüşmeyelim. Geçmiş olsun. Bitti mi yani şimdi? İyi ya. Nasıl benim yeni malikane? He? Yeni arkadaşlar nasıl? Yeni arkadaşlar filan? İyiymiş ya. Ne yapıyorsun?
Ne yapayım ya? Vallahi bak 5 dakika sonra gelsen bulamazdın beni ha. Hocam gelelim madem. Ha? Öyle mi diyorsun? O zaman kapatayım şurayı, koyunları içeri koyup. Sen de belki halledebilirim o işi madem. Şöyle bir dönüp işlere falan. Şimdi burada kalıveriyorum olmaz. Bazen demek zorundasın çünkü eşyaların orada duruyor. Orada da kaldığın belli olmalı. Çünkü çocuk onu seni orada bekliyor. Eşyalarına bakıyor. Bazen kalıveriyorsun imkan buldukça yani. Ya, geçmiş olsun falan. Sağ ol. Bitti mi yani şimdi? Bitti mi yani şimdi güzel olacak orada. Bitti mi yani şimdi? Ha, bitti mi yani şimdi? Evet. İyiymiş. Böyle bir bakışma falan. Nasıl benim yeni markane? Ha? Yeni arkadaşlar. Haklı çıktılar galiba. Hadi. Ya nasıl ya? Emin misin? Nasıl ya? Emin misin? Yani bir hayal kırıklığı olmalı. Yani bir şey olmalı. Bak şöyle. Şöyle. Tamam. Bu köpek. Tamam. Fakat arkasında şöyle bir şey daha var çakalda. He. Küçük bir şey. Anladım. Örgüç. Yani deli Anladım. örgüçüne O benziyor. küçük bir şey ama. Çok küçük Dikkatli bir şey. baktığından fark Yani edebileceğin onu bir şey. o farkı bilmezse o köpek izi zannedebilirsin. Anladım. Çok sever bunu bunlar. Çok yer. Seneye kendim beklemiyorum biraz. Yoksa satın almakla başa çıkmak hiç de kolay değil yani. Bence bir de şey deneyelim. Çok canlı oynamasa. Böyle daha dalgın. Yorgun. Bir de oradan gelince falan bir yorgunluk. Böyle daha halsiz yani. 2 tane daha indik. Uyku şeyinden aşırı uzak şu anda. Daha böyle ya, daha şey olmalı. Bir de yani anlatırken böyle acaba çok böyle çok hareket ediyorsun ya o canlılık veriyor. Öyle mi? Yani o canlılığı almamız lazım. Söylediklerinin gücünü azaltıyor. Aha. Yani o hareketlilik bence dediklerinin anlamını düşürüyor. Düşürüyor. Ben mesela çok dediklerini dinleyemiyorum. Dinleyemiyorsunuz. Dinletmiyor yani. Ezilip kalma yani. Ve sen böyle atom bombası gibi fırlayıp gidecekmişsin gibi bir şey var yani. Çok canlılık var yani. Değil mi? Yani canlı. Bence de böyle. Çok canlı geliyor bana. Kes! O koyun okşamayı yapma. Ama indiniz arabeskçi gibi oluyor. Al işte bak. En iyi arkadaşım bu benim ya. Hayal etmiştim adam olsun. Var mı öyle pat diye hayalim acaba? Neler yaşadım? Ne insanlar tanıdım. Güzel başladı. Bekler bu. Bak! 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 Tamer, kuyuya baktığından şöyle bakıyorsun ya, hafif şöyle daha geride bir yere bak istiyorsan da hani... Vücutta mı kullanıyorsun? Vücut da kullan biraz. Peki. Yani şu kapıya Anladım. falan bak. Tamam. Kovayı buraya mı indik? Bu kova şurada dursun ki kamera çıkınca diyor yani bilirsin böyle bir. Falan gibi Ha, nereden çıkıyor şimdi kamera o zaman? Şeyden merdivenden. Oradan çıkıyor. Gökhan daha mı sağda olman lazım? Hem rayı kapatır. Ha şöyle. İstersen böyle yapayım. Evet gençler hadi. Buna fan isteyecek misiniz hocam? Çağırıyor. Olabilir. Bu ağaçlara en azından. Şimdi şaryo oldukça bilgi abi. Hı. Ben ensede mi net gideyim Emre. böyle kafada? Buraya fan koyacağız. Yoksa belli bir yerden sonra şöyle Şimdi iki versiyon da yapacağız. arkaya mı geçeyim?
2 versiyonu da yapacağız o zaman. Ondan sonra yürü deyince de böyle çekip görüyorsun. Hadi görüşürüz. Hocam. Hadi. Hadi. Selam söyle. Aleykümselam. Mübarek olsun. Dikkat et. Hadi görüşürüz. Çok. Yürü. Yalnızlık bir bakıma enteresan bir şey. Mesela bütün bu Nietzsche'ler, bilmem Schopenhauer'lar, o kuşağın adamlar hepsi 43 yaşında falan ölmüş adamlar biliyorsun. Çok genç dahi oluyorlar. Çok erken ve çok yalnız. Müslüman tabii. O kadar dünyayı sarsan teoriler söylüyorum. İşte yalnızlıkla çıkıyor abi büyük teoriler demek. Biliyorum ama yani yalnızlığın Benim de başımda. ama kendisi müthiş azap çekiyor abi o zaman da. Değil Ya mi? çok zor. çözmesene bir dakika dur. Şey alsak mı? Boş gelsek mi şöyle? Onun gözünden mi? Bağla Erdoğan abi. Girelim tabii ki de. Lazım olabilir. Bağla. Zaten Bağla. o şey. Bağla salma. Hemen kurun buraya. Bu sen öbür taraftan bir şeyler çekmiştin ya buradan onları kullanamazsın burayı kullanırsan değil mi? Artık çok kaldı ya. Değil mi? Kullanamazsın. Onları unutalım. O zaman ben önümü itleyeyim. Ha. Uğraşmayayım onunla. Ama mikrofon? Sonra açarım. Mikrofon? Yok şuraya kadar falan çekeyim ya. Çünkü kucaklayacağım ya. Buradan yürüyemiyor muyuz ya? Geleceğim birazdan. Yok böyle. Olsun. Çok sever bunu bunlar. Çok yer. Seneye kendim de ekeyim diyorum biraz. Yoksa böyle satın almakla başa çıkmak hiç de kolay değil yani. Yorulmuşuz ya. Kuyu ne oldu ya bu arada? Bitti mi? Ya bırak ya. Bu sefer köylüler haklı çıktı galiba. Çıkmadı su falan. Nasıl ya? Emin misin? Ya bırak 10 metre oldu neredeyse hala bir şey yok. O kadar emek harcamışım etmişim ben daha. Nereye gideceksin? Kuyu kazmak değil. Arzın merkezine seyahat gibi oldu gitti artık benimkisi. Evet, yürümeyelim, kayda gireceğiz. Hayır. Evet. Perde rüzgar başla. Gökhan Solapan. Al takozu. Abla kalsın takozu al. Solapan. Ya burada şuraya kar koymaya gerek var mı şuraya? Yok. Tamam. Solapan. Sound. Speech. Kayıttayız. Evet, rüzgar şeyi. İçeriden rüzgara başladın. Evet. Evet, yürü.
Baktığım yer yukarı mı aşağı mı? Daha yakına bakabiliyor musun kameraya? Burası. Kameranın içine bak bakayım. Bu daha mı iyi ya? Altına biraz. Gölge yapalım bir kere. Gerisi bence çok önemli, hallederiz yani. Şimdi merdiveni buraya getirsene. Aynen. Murat, yes. Ben yaptıkça düzelecek mi bakın. Baba. Ama iyi misin? Ha? Bak şimdi düştün ya. Bak geliyorsun. Gel. Şimdi düştün. Hemen öyle yardım bekler gibi durma. Böyle kalkmaya çalış, kalkama falan. Hemen baba kaldır sen. Böyle kolunu hani nasıl kaldırıyorsun? Tamam, tamam. Baba ne oldu ya? Ne yapıyorsun sen burada? Şimdi ilk hemen girerken hocam aman dikkat baba iyi misin? Ha, yok tamam bırak bir şey yok. Bırak bir şey yok falan desen böyle bir şey yap. Genel aksiliğini yap. Ne oluyor baba ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ki kuyuda bu saatte? Yok bitti. Bitti tamam diyor. Yok bitti. Yok o yok. Yeni diyalog yazmıştık. Neyse sen diyorsun ki şeye baktım şöyle hayır önüne geçmen lazım. Bak şöyle. Tamam. Şey yapınca. Ha yönünü bulalım. Ben de kapağını yön? Şöyle buradan yakala. Dur filan ne diyordu orada? Bir şey demiyordu. Laf yok. Böyle bir önüne geç. Orada bıraksa kendini tekrar. Bak işte böyle önüne geçecek, tamam mı? Sonra kalp krizi geçiriyor gibi böyle bir şey olsun diyorum ben. Böyle. Evet. Gel şuraya gel bakayım sen şuraya. Otur şuraya, oturttur şuraya. Ya, oturttun ondan sonra. Oturt. Ya böyle sen de otur ondan sonra konuşun ben. Tamam. Yok şu tamam. Böyle tut buradan. Böyle tut. Ha gitmesin diye. O baba bu tarafta oturuyor tabii. Tamam. Gitmesin diye tutsun. Ha böyle bir sen de böyle bir eline falan bak bir şaşır yani. Vursun dizin yere. Bak henüz değil. Dizin vurana kadar kalp krizi olsun. Ha, böyle. Ondan sonra kafanı göm buraya yan dönmeden şöyle ha. Ondan sonra yavaş yavaş bunu böyle bırak ellerini çözülsün böyle tut bacağından filan ha. Geç hadi geç sen otur da ben şu kapağı kapatayım. Ya burada bak şöyle kalp krizi geçirse. Baba. Volkan. Bir şey soracağım. Yaklaşık kaç dakika sonra bu düşer? O kafayı hemen dayama. Yani, bak. yana değil de önemli anında yazın. Ya kafayı dayama. Şimdi sadece böyle ona bak böyle şey gibi çaresiz bak böyle. Yaptıktan sonra böyle ellerini koyver. Böyle ellerinle birlikte olsun yani. Eğ kafanı iyice eğ ayaklarından falan tut artık bacaklarını. Güzel ya. Bakayım. Evet daha aşağılara kaydır bunda böyle. Kavra yani o pantolonundan orada. Ya kafayı öyle birdenbire sarılma şeyi yapma. Ani hareketler yok. Bak böyle yaptın. Evet. Hala ona bak. Gözlerini açık aşağı insin diye ama kafa şimdi ellerini önce gevşer. Yavaş. Böyle gömmeye çalışır gibi ha. Şu ceketi eğ bir de öne eğ. Ha böyle. Şimdi aşağı gittikçe aşağı gittikçe daha aşağı böyle. Şu da şöyle iyice öne olabildiğince gömük. Bizim de şaka hoşumuza gitti tabii ses çıkartmıyoruz falan. Buradaki bu sarılma eylemleri kısa sürmek zorunda. Tamam. Adam böyle bakıp duruyor. İnsan kaldırmaz mı babasını da dedirtiyor yani uzun sürerse. Sen orada yavaş yavaş indikçe rol kesiyor oluyoruz. Yani çok böyle hızlı seri böyle ne yapacağını bilemem yani. Böyle Sen yavaş in dediğini hatırlamıyor musun bana? Ha? Yavaş in dediğini hatırlamıyor musun? Sen böyle yapıyordun da onun için put yapıyordun. Ben ondan yavaş olsun dedim. Tamam. İnişim de hızlıydı ya.
Yani yavaş in dedim. Ben yumuşak hareketlerle Tamam, hızlı. tamam. Yani Tamam. sert hareketler Okey. olmasının anlamında. Göm diyorsun, ben mesela kaymayı Hemen bırakıp kaldırıp kafayı bir gömmeye çalışıyorum. Hem göm hem kay. Tamam. Hepsi bir arada. Tamam. Ben zannediyorum gömmeyi görmek istiyorsun yani özel bir şey istiyorsun diye anlıyorum. Yok ufacık Ha. giderek en ufak hale, Tamam, cenin tamam, haline tamam, kadar gitmen tamam. lazım. Bu şeylerde falan hep güleceksin yani. Bu askerlik anısına başlarken filan aklına gelmiş gibi. Gülmeden başlıyorsun. Olmaz öyle. Şimdi sen de böyle ona bakıp duruyorsun. O sırada görmediği için hani ona bak da. Buraya bakayım. Ya arada böyle ne yapacağız gibi yani böyle düşüneyim. Şeyler olsun yani. Zaman kazanıyor. Ben uzun konuşurken Aha. ne yapacağını düşünüyor. Tabii ne yapacağını düşünmen lazım. Tamam. Sen böyle sırf dinleden yaptın. Yok onu şimdi 100 defa alacağımız için bu birinci denemeydi. Evet. Evet yani. Yoktu ne yazık ki artık yapılabilecek bir şey. Demin sırf ona bakıyordun, şimdi hiç ona bakmıyorsun. İkisi yani arada Abi bakacağım. daha ikinci şartımız ya. Tamam işte. Ama söylemezsen nasıl düzelecek? Gökhan abi sen geri gel. Şu ön taraftan çekin bu bezi. Bir saniye kanka dur. The police came today to the hotel. I know, they will enjoy me. Why? I have no permission to stay. But they may come here tomorrow. Maybe. Like Yılmaz Güney, you go to the jail. I have I'm to be- sorry. I have to be You will be a stay- hero. Yes, I will be stay here. Yeah. Biri. En iyilerinden biriydi. Işık da. Evet. Işık gitmek üzere alalım mı hemen? Alalım abi. Kafeye alalım ki şu ışığı değerlendirelim bari. Bu daha iyi. En iyisi Evet. şu an. Yalnız o bitince sen gene ele baktın, o iyiydi. Tamam. Ona bak, yine ele bak. Yani o şaşkınlık devam etsin. Sonra aşağıdan bir ses gelmiş gibi, çakal sesi. Uzaklara bakın ikiniz de. Yani o, Sen bu taraflara bakma. Ben ama yüzümü kaçırıyorum bir kere ondan. Ondan sonra dönüyorum oturup. Ama işte onun sana bakmadığını görünce yine dön sen de. Tamam. Sanki bir ses, çakal Tamam. sesi gelmiş. Ben Tamam. çakal sesi diyeyim. Zaten İkiniz de aynı hadi. yere bakın. Tamam. Zaten hep orada bitirdik. Finalini hep orada bitirdik yani. Or- Daha öncekilerde Senin hep orada gittiğin bitirdik. yer vardı ya Tamer abi. Yürüyerek gittik. Orası Oraya o bakalım. dip değil mi? Tamam. Oraya bakın. Ha, Tamam. ikiniz de oraya bakın. Aynı yere bakalım. Baba. Baba ne oluyor ya? Geç. Aile mahalle taşıdık ya bugün. Yorulmuşuz. Ne oluyor ya? Ne işin var senin Allah aşkına kuyuda? Baba ne yapıyorsun? Baba? Çıktım valla. Sanki böyle daha bir olgunlaşmış. Böyle daha bir ağır. Baba gel bakayım. Gel bakayım. İyi misin? Ha? Gel. Ya senin ne işin var kuyuda Allah aşkına ya? Gel bakayım şöyle. Gel. Gel bakayım. Askerdeyken bir gün gece eğitimine çıkmıştık. Sıraya girmişiz. Buldozer lakaplı sert bir komutan. Şöyle görelim o bakış gözleri. Ha, o gözleri görelim böyle. Ha. Evet, tamam. Görelim. Ondan sonra bak Gökhan. Buradan şu amorstan. Şu. Onu yapma daha. Onu bir de yan çevirmeden şöyle. Hafif çevir. Ha, şöyle. Böyle bastır başını oraya, tamam mı? Ha. Ondan sonra şuraya geç Gökhan. Şöyle. Şuradan şöyle. Devam et abi mesela. Bir ettiğinde de böyle buradan onunla beraber Buradan iniyorum bak. İn böyle. Şurada elim var. Ama baştan o gözleri görmek istiyorum bir süre ya. Böyle aşağı tiltle. Böyle o gözünü çevirince buraya inersin. Tamam. Sen dizin yere değene kadar böyle ona bak.
şey yapalım. Bakayım bir kamera nereye gidiyor? Erdoğan abi. Baba. Burayı çekiyorum herhalde. 35 mi 50 mi? Perspektif hangi lens uygun sonra deneyelim, devam edelim. Perspektif olarak 35 daha sanki rahat olur gibi geliyor bana ama çünkü aşağı inerken çok yakın kalıyoruz bir de. 35 de. Ne oluyor baba? Ha? Baba. Gel bakayım. Gel böyle gel. Gel. Gel kalk. Bak bakayım bana. Gel bakayım şöyle. Böyle bir donup kalıyorsun ya ondan sonra biraz yüksek sesle şey gerekiyor sanki böyle. Baba ne oluyor ya? Kalk böyle bağır biraz orada. İniş uzun kalmıyor değil mi? Yani göbeğe gelinceye kadarki mesafe. Şu uzun kalıyor gibi geliyor bana ama sen oradan bak. Ona bakış mı? Ha. Yo. Kalmış tamam. Yani işte Gökhan orada acaba uzaklaşsa mı şeyden? Takip edince Deneyelim. yani Olabilir, uzaklaşınca böyle belki o daha iyi çökme duygusu daha şey olabilir. Takip edince Sen anlaşılmıyor. dizlerini vurana kadar ona bak. Sonra da hızlı şey yapma. Böyle yavaşça bir acıyla şey yap. Evet, yana geç. İn aşağı in. Nereye götüreyim seni? Ha? Sen doktora falan mıyız? Yeniden baktım. Yani bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi emin olma hiçbir zaman. Bence şu öfke şeyinde çok nefeslere yansımasına gerek yok onun. O daha boyutlu oluyor, onu hissettim. Orada. Yani o hayatın tüm karanlığını, geleceğin neler getireceğini bilmemek falan gibi bütün o duyguları içermesi gibi oluyor. Kameraya bak.
Yunus kardeş. Gel bakalım. Senin adın ne bu filmde? Ha? Gel Yunus gel. Senin adın ne filmde? Sinan senin adın, tamam mı? Sinan. Sinan. Onu unutma. Senin adın Sinan bugünlerde. Vallahi damlamalar başladı yukarıda. Kavak değil. Şeftali değil. Tut diyor ya. Tuturum lan. İbo çakarım ha. Burada bir kısa daha var. Sen gel buraya. Kısa daha var. Sen de buraya gel. Gel. Sen şimdi şöyle öne çök. Çök öne, çök. Dik çök. Sen de çök. Şuraya. Aralardan bakın. Aralardan kafayı göster. Oğlum, sınıfın önündeyken demek istiyorum. Anlamıyor musun? Okulda öğretmen, evde baba. Anlaştık mı? Tamam mı? Dilin ötüyü bitti artık ya. Alış ya şunu. Hadi geç bakalım yerine. Koş annene yardım et hadi. Ağır kaldırmasın. Tut bakalım şunu. Evet böyle ne yapıyoruz? Suluyoruz. Değil mi? Yani hafif bir kusura bakmasal bir şey olur o şeyde, asker ondan önce olsun yani. Çünkü bu askerle polis arasındaki çatışma, yani bir güç savaşı var ya, onu ifade etmeye dayanan bir sahne bu ufacık. Laflarda var zaten Şimdi hocam. ikisinin de kendine göre güçlü olduğu tarafları var filan. Hele şu anda polis daha güçlü filan. Eskiden asker güçlüydü ama yani bu şeyde dolaşan ufak şeyler, yani senin de ona bir ödün vermen lazım aslında bir şeyde, asker olduğunu öğrenince. Sen de sesin yumuşak çıksın. Yani yeni mi tersi oldun? Çünkü asker olduğunda hafif siz de değişirsiniz. Yani artık bir öyle herhangi birine dayılanır gibi dayılanamazsın. Sende de hafif bir geri çekimi olmalı. O da belki ifadesini şeyde bulur. Ya bakalım, onun yanına gelmekte. Hem bir kompozisyon değişir bizim için de, bir şey iyi olur. Benim hocam çıkıp geri gelmem mi iyi oldu mu? Daha saçma geliyor mu? Çıkıp oraya gidip alıp geri buraya gelmem. İşte o getirecek şimdi sana. Ha, yerime. İlkinde. O zaman şuradan uzatayım ya, oraya kadar gitmeyin bari. Çünkü gidip oraya gidip geri buraya gelmek nasıl oluyor? Oluyor. Oluyor mu? Oluyor. Biraz şöyle kalayım diyorum ya. Şu resmi yapayım diyorum. Biraz geniş gibi olsun. Yakından da keseceğiz ya. Öbür polis gidiyor. Şu fena değil. Bu gene de en iyi açı. Evet asker. Nasıl çalışıyor? Ha. Böyle 3 defa geçiyoruz. Daha bu taraftan olsa. Yani ne denebilir ki? Kolay gelsin. Biraz daha böyle. Sağda olsa. Gelin. Buradan yapabiliriz. Daha da sağa gel. Daha gel. Var mı? Tamam. Doğu. Çok yakın bir resimdesin yani. Mersin dibinde bir dev kütle, devamlı bir hareket halinde yani. Çok hareket etme. Falan giriyorsun, çıkıyorsun. Yani bir noktada tahsit yapmam gerekiyor. Gereksiz bir kamera gezintisi oluşuyor yani. Şuraya bir işaret koyun ya. Yo, buldum. Yo deyip ondan sonra dinozor gezinmeleri yapıyorsun. Teriste mi? Yeni mi terhis olduk değil mi? Yeni mi terhis oldun? Ha, yeni mi terhis olduk? Yeni mi terhis oldun?
şey mi oldu kaza falan? Yok bir şey, yok bir şey anneciğim, yok. Hiçbir şey yok, merak etme sen. Allah. Yeni mi terhis oldun? Yeni mi terhis oldun? Yeni mi terhis oldu? Yok çok öyle şey yapma. Basmayın. Basma. Yeni mi terhis oldun? Öyle Yeni mi tersi? önünüzden geçmeyeyim dedim ama. Meraklı da sorma, düz sor. Hayırlı Yeni mi işler terhis oldun? çocuğum. Teşekkürler teyzeciğim. Sağ ol. Bismillahirrahmanirrahim. Yeni mi terhis oldun? Buna göre yaparlar ki. Yok böyle, yeni mi terhis oldun diyor, sorar gibi değil. Merak eder gibi değil. Yeni mi terhis oldun? Yeni mi terhis oldu? Ha öyle. İçinde bulunduğum durum. Yok canım, yani Yok benim canım, içimde, yani, evet. içimde bulunduğum durum. Tamam işte ben de onu diyorum. Tamam işte ben Yani de onu yoldan diyorum geçme yani. olayını mı diyorsun, GBT olayını mı? Tamam işte ben de onu diyorum. Yoldan geçme olayını mı diyorsun? GBT olayı. Böyle bir düğüm gibi Yok, bir şey yok. oluşturun orada. Bir türlü içinden çıkılamayan bir şey var. Yani öyle bir şey oluşturabilsin. Uzasa iyi olur. O şeyi verme durumunu abartıyorsun. Şimdi, madem öyle dedin öyle vereceğim gibi. Yani bir oyuncu şimdi daha geride duruyorsa öteki ayağını illa burada tutmazsın. Bir tane şöyle yaparsın gene gelirsin yani. İlla sanki bizim gözümüze sokmak ister gibi. Bak dediğin gibi olmuyor. Bana kanıtlamaya mı çalışıyorsun? Anlamıyorum. Çocukça şeyler bunlar ya. Ya hocam olmuyor ama yani. Tamam. Olmuyorsa öbür ayağını da getir bir tane daha adım at ve yeniden geri gel. Bence güzeldi. Şeyleri, en sondaki şeyi teklemesen daha iyi olacak. Orası olmadı. Diyorsun. Yani, Sonradan sonradan. GBT'ye mi şeye mi diyorsun? Böyle çekiş darbesi gibi senin sözlerin. Onlar çok iyi. Yani orada da o şey çekiş darbesinin fiilini kaybetmemen lazım. Yani şeye mi diyorsun? Ben orada biraz daha yumuşayayım dedim hani asker diye falan. Yok, Hiç yok. gerek yok mu? Yok yumuşama. Şeye mi yani? Yani bu yoldan geçme olayını mı diyorsun, GBT olayını mı diyorsun? Şimdi sen yumuşadım diye şımardı gibi geliyor sana. Onun için yeniden sertleş. Tamam işte ben de onu diyorum. Yani Tamam. yoldan geçme olayını mı diyorsun? GBT olayını mı diyorsun? Tamam işte ben de onu söylüyorum. Tamam işte ben de onu diyorum. Yoldan geçme olayını mı diyorsun yoksa GBT olayını mı? Ben de onu diyorum işte. Böyle yani şey mi diyorsun yoksa şey mi? Hafif sert yapsın orada. Ha, sert yapsın. Teklemeden özellikle. Böyle ilk defa geçince evet asker al bakalım. Böyle ilk defa geçince sokakta. Yani böyle hafif gıdıklayabilirsin, değiştirebilirsin önemli değil ama o tavır iyi. Hocam şunu Ya söylemiyor. çok- Söylememesin gerekiyor. Vereyim mi? Vereyim mi? Bunu Ver söylemiyor. bakalım kimliğini. Doğru. Aslında o iyi laf. Onu hatırlatırım ben. Şimdi hayır vereyim hemen şöyle ama onu da doğru söylemiyor ki. Vereyim. Vereyim mi? Şöyle. Ver bakayım kimliğini. Ha. Vereyim hemen. Vereyim hemen. Yani Vereyim hemen. vereyim hemen gibi ne var yani bunda? Nedir yani? Hiçbir korkum yok gibi böyle bir meydan okuma olmalı vereyim hemen de. Anladım. Yoksa onun isteğini yerine getiriyor gibi oluyorsun. Vereyim hemen. Emredersiniz gibi olmamalı. Vereyim hemen. Buyurun. Sizden mi korkacağız? Ha, sizden mi korkacağız gibi? Öyle bir meydan okuma olmalı. Sana diyorum sana. Gelir misin? Acaba poliste mi kalmalıyız ya? Torasan'da minibüse poliste bağlıyoruz. Yani belki poliste koyalım. Doğu gel. Stop. Belki ama. Ha. Poliste kalma versiyonumuz da olsun. Poliste kalma versiyonunuz olmalı. Zaten bu olmadı hocam. Arkada kadın durdu. Baktı. Birader. Sana diyorum sana. Gelir misin bir? Birini mi arıyorsun? Bir şey dediğim yok ya sorayım sana. Geçip buraya bakıyorsun da. Bizim işimiz de buraya. Bizim işimiz ne? Şüphelenme. Öyle değil mi? Ver bakayım kimliğini. Vereyim. Mır. Ne olduğu tam anlaşılmayan böyle bir pis konuşmalar olsun böyle. Yani biraz yavşakça bir şey olsun. Yani çünkü görev bu şeyine geçtiğinde değiştiğini görmek istiyorum da bir anda. İşte orada bambaşka, insan başka bir yanını yaşar, başka bir yönünü. Buraya geldiğinde başka bir yönünü.
Yani oradaki halin hiç benzememeli şuradaki haline. Hazır, dikkat, sound. Çok yani öyle eğilmeden, böyle kendini zorlamadan yani. Başka yerlere bakaraktan filan. Ha. Hiç bakmadan filan. Sen de içeride başka bir işini yapıyorsun. iPad'e filan bakıyorsun. Oyun sizde hocam. Oyun. Her yeri kabul ediyor bu affetmemiş. Karısı geçen şey diyor. Diyor ki bak polis çağıracağım falan diyor. Ne yaptık uyuyorum diyor. Çıkacaksın oraya kariye diyeceğim. Ben geldim. Beni aramışsın. Birader. Sana diyorum sana. Baksana bir. Gelir misin bir? Buyurun. Birini mi arıyorsun? Ya dolaşıyorum. Sana diyorum sana. Gelir misin? Gel yerine geç. Buyurun. Birini mi arıyorsun? Geçip buraya bakıyorsun bir de. Bizim işimizde şüphelenme, öyle değil mi? Farkında değilim ben ya. Ver bakayım şimdi. Çok uzun sürüyor. Biraz uzun sürmemesi lazım. Nasıl yapalım? Şu kadar uzağa gitmeyin mi? Yoldayken. Bence biraderle girmeliyiz bu sahneye herhalde. Birader. Birader. Sana diyorum sana. Gelir misin bir? Buyurun. Birini mi arıyorsun? Ya dolaşıyorum. Yok tabii bir sıkıntı. Ya. Üçüncü geçişin de. Ya ne sıkıntısı olacak ki? Yasak mı ayrıca geçmek? Düzgün konuş. Bir şey demedim ya, sordum sadece. Geçip bir de buraya bakıyorsun. Bizim işimizde şüphelenmek, öyle değil mi? Yani. Ver bakayım kimliğini. Vereyim. Yeni mi terhis oldun? Evet. Al bakalım asker. Böyle sokaktan 3 kere geçince... Doğru yani, ne denebilir ki? Kolay gelsin. Neye ne denebilir? Ya bu duruma işte. Ne durum? Bu GBT durumuna mı? Yok. Yani benim içinde bulunduğum duruma işte. Tamam işte ben de onu diyorum. Bu yoldan geçme olayına mı GBT olayına? Yok ya. Sizde bir alakası yok. Evet, hadi kolay gelsin. Tamam hadi bakalım. Hadi. Dikkat etsene! Bakmıyorsun o şehirde ya! Önüne bak! Yapmışsın abi ya! Bu ne be? Tamam, daha iyiydi bu. Bravo. Bayağı iyiydi bu. Diyorlar mı bir şeyler? Önüne baksana! Sen de nasıl ya? Hayır! Git şuraya! Bırak lan beni! Bırak! Sen tutma! Hayır! Çıkmak diyorsun sana! Hayır merak ettim de. Hani sen okumuş etmiş adamsın ya. O bakımdan sorayım dedim. Sabah
Komutanlar bir de vali yardımcısı falan geldi. Sen de gördün müydü o dediğim haberi? Ya o çocuğun cenazesine bakan mı başbakan mı ne geldiydi de yoksul diye vermişlerdi. Gerçi sen de yoksulsun da seninki şehit değil ki, gazi. Zaten başbakan da yurt dışında herhalde. Yurt dışında mı? Hı. Başbakan yurt dışında mı? Yani öyle diyebiliyorum yani. O gelmeden de kimse gelmesin. Geç gel. Daha ondan sonra gel. Sen arkadan kapıyı aç, git yanına yani öyle. Bizimkiler gelip gidiyor mu buraya Nevzat abi, görüyor musun? Ya benim kimseyi görecek halim mi var? Görmüyor musun halimi? Gidebilecek mi öyle? Nevzat abi. Merhaba, selam. O selam dostum, nasılsın? İyi de ne var diyor? İyi be, ne yapalım, mücadele. Benim şeyleri soracaktım ya, kitapları. Neydi o ya? Şeyler, bırakmıştım ya. Nasıl gitti satışma? Ahlat ağacı. Ha. Ahlat, tamam. Şimdi sen ne yapıyor durumdasın? Şuralarda bir şeyler yapıyorsun, tamam mı? O zaman kameranın arkasında. Şunu alsanız mı oradan ya? Bela alıyor sana. Evet ya, hiç hareket alalım, edemiyorum. alalım. Sehpayı alın orada. Alıyoruz. Selam. Oo, selam dostum, nasılsın? İyidir, ne var ne yok? İyi be, ne yapalım, mücadele. Şeyi soracaktım ya. Kitap bırakmıştım ya. Nasıl gitti satışlar falan. Neydi o? Ahlat ağacı diye. Ahlat, tamam. Bir 4-5 ay durdu burada. Hı. Ha, hatırladım şimdi. Hatırladım şimdi. Oradan çıkınca sonuçlar hatırladım şimdi diyeceksin. Kapağını falan görüyorsun çünkü. Tamam. Ha. Yap. Hatırladım şimdi. Bir 4-5 ay durdu burada o. Ne ya? Şey, David kitabı ne tarafta? Yok. Burası değil mi? Ne kitabı? David. David değil, burası Didim. Troya. Ha? Troya bura. Ya, Şu yanlarda bizim bir yeğen sürü- vardı. Yeğen ne yapıyor? O kitap ismi anladı, okuyor. Ne kitabı? Hazırlık sınavları için. Hazırlık. Şu bir sürü kitapları bir soralım bakalım, inşallah çıkar. Sırada. Ne yapıyorsun kayıt? Ben yabancıyım da Bigalıyım. Evet. Bu YG gibi. Oldu. El sıkışman gerekli mi acaba? Girerken mi? Gelirken. Gelirken. Geldiğinde. Tamam, geldiğinde bu sefer yaptım bir Şey, gerekli mi gereksiz mi? bilmiyorum. Hocam sizin kararınız. Yani Olmasa da olur gibi sanki. olmasa da oluyor. Anca görüntüsel olarak mı ulaşacak şeye? Evet. Bırakın. Artık yapacak bir şey yok. Yok değiliz. Gidin. Ya hadi gidelim bence. Geldik bence nerede? Oh, pardon. Pardon. Ne yapıyorsunuz öyle? Hocam. Tamam. Hocam. Ne be? Ha. Hay Allah. NBC'de yazıyor. Yani Efendim? Aman efendim. becerimiz beceriyor. Çok teşekkür ederiz ya. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok naziksiniz. Çok teşekkürler. Tattırmak istedik. Tamam. Yemeden gitmeyi istedim Tamam. cheesecake'inden. Afiyet olsun. Nerede? Şurada mısınız siz? Yalı Camii'nin tam karşısındayız. Ha. Size de tanışmak, bir fotoğraf çektirmek Ha, istedik iyi, hatta. Böyle üreten insanlara dokunmak güzel. Biz de size enerji alalım. İyi, tamam. Ben çekeyim. Sen? Ben çekeyim. Geçin. Hep birlikte. Ben hepinizi çekeyim. Tamam öyle yapalım. Tamam. Ya bir saniye. Hadi oyun. Bir şey yapalım. Sağ ol. Ya çok kesiliyor bana. Böyle güneşli alan da bol.
güneşi al. Böyle gel ensesinden dolaş abi. Tamam. Böyle ondan sonra böyle vur. Berkan tut. Tamam peki. Olayı dur. Tamam. Selam. Oo, selam dostum, nasılsın? İyidir ya. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi be, ne yapalım, mücadele. Ya şu benim kitabı sorayım dedim ya. Bırakmıştım ya. Nasıl gitti? Neydi o ya? İşte Ahlat Ağacı diye. Ha, Ahlat. Tamam. Hatırladım şimdi. Bir 4-5 ay durdu burada o. Bayağı sergiledik ettik ama satış olmayınca kaldırmışız depoya. Yapma ya. Hiç mi olmamış satış? Vallahi olmamış. İstersen toparlayayım vereyim geri. Ya da dursun. Yazın deneriz bir daha. Dursun. İyi o zaman. Sonra şey yaparım ben gene. Hadi hayırlı işler. Sağ ol. Şuraya bir sallasanız. Hı? Tamam. Gelsin mi acaba? Bilemedim ki. Şurası açılıyor çünkü. Şurası açılmadan orası açılsa. Neresi açılsın önce? Ya şurası çok açılıyor. Tabii yakın olduğu için. Gelsin mi? Tamam biraz açılmak üzere. Gelsin. Daha beklerseniz aslında efsane. Doğru o yan. Çok açılıyor. Yani destek lazım. Daha yukarıdan buraya yumuşak gelsin. Hangi çalıştırma? Azaldığını görürseniz bir yere
çalışmadı gene ya. Ne? Makine yanında mı? Yok. Piller çalışmadı gene. Aa. Gideyim alayım hemen getireyim hocam. Yok yok, cep telefonuyla çek ya. Hadi gelin ya. Hadi hocanın yanına hadi. Arabayı itiyoruz. Arabayı durmak lazım.